Herkese merhabalar. Bu akşam Zero to Hero ekibiyle beraberiz. Güzel bir söyleşi bizleri bekliyor. Zero to Hero, Almanya'da bulunan bir IT komünite, IT topluluğu. Bu akşam Zero to Hero'yu tanıyacağız. Kurucularından, bu topluluğu kuranlardan Zero to Hero'yu dinleyeceğiz. Ana konu başlıklarımız Zero to Hero nedir, ne iş yapar, kimlere yönelik işler yapar, nasıl işliyor ve daha fazlası soru cevap kısmında devam edeceğiz. Ben çok fazla uzatmadan sözü İslam Bey'e bırakarak onunla başlangıcı yapmak istiyorum. İslam Bey merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Merhaba hocam, çok teşekkürler böyle bir imkanı fırsatı bize verdiğiniz için öncelikle. Evet, nereden başlıyoruz? Zero to Heroes nedir, ne yapar? Aynen. İsterseniz oradan başlayalım. Çünkü en başından beri çok kendimizi böyle ifade edemedik, anlatamadık. Bu tür söyleşiler ortamda da bize bu imkanı vermiş oluyor. Zero to Heroes, yani normalde aslında Zero to Hero olarak öngörmüştük ismi ama sonradan değiştirmemiz gerekti. Şöyle hocam bu kişisel hikayemden de başlayabilirim. Yani malumunuz hani Almanya'da e, geldikten sonra böyle iş noktasında birçok böyle kalifiye iş e, bakmaya çalıştık ama bir türlü muvaffak olamadık. Yani kendi alanımda mesela ben işletme mezunuyum. İşletme alanında doktoram olmasına rağmen burada tekrar doktoramı başlatmama rağmen 100'e yakın başvuru yaptım fakat herhangi bir interviewe dahi kabul almadım, davet edilmedim. Daha sonra bu IT alanında işte kurslar, bootcamp'ler başlamıştı. Korona döneminde. O dönemde de bu kursu alan arkadaşlar işte bitirdiler ve güzel işlere girmeye başladılar. Baktık farklı alandan. Biz de bu kursları almaya başladık. Full Stack Java Developer kursunu mesela ilk aldığımda kursun yarısı bittiğinde ilk başvurduğum yer beni işe aldı. 1,5 seneden fazladır çalışıyorum. Yani burada benim işe girmemde en büyük etkenlerden birisi de bana yardımcı olan mentor bir arkadaştı. Bu alana girdikten sonra birilerine ihtiyaç duydum dedim. Yani acaba kim var? Bu alanı bilen, bizi yönlendirebilecek birileri var mı diye. Sağ olsun bir arkadaş yardımcı olacağını söyledi ve onunla düzenli görüşmeye başladık. İlk önce praktikum yeri, daha sonra da bu iş yerine girmeme vesile oldu. Girdikten sonra bu alandaki arkadaşlar daha önceden tabii tecrübeli senior arkadaşlar, Aykut Hocam gibi. Onların da teşvikiyle, tavsiyesiyle hocam dediler bir network, bir IT derneği kuralım dediler hatta. IT'ciler arasında bir network oluşturalım dediler. Ben başta tabii dernek fikrine pek sıcak bakmadım. Çünkü çok prosedür, işte resmiyet falan bir sürü şey, bürokrasi uğraşmak gerekiyordu. Onun yerine dedik ya biz bir IT community kuralım. Bunu da işte bizi hitaben bizi tanıtırcasına işte Zero to Hero diyelim. Sıfırdan bu işe başlayıp her şeyin işte sıfırdan yeniden başlamak zorunda kalanları temsil etsin. Onların işte e, işe girmelerini, işte o alanda artık hero olmalarını temsil etsin diye. Ve düzenli görüşmeye başladık. 3-5 arkadaş bu fikirde, bu düşüncede bir araya geldik. Online olarak hafta bir, 2 hafta bir, 2-3 ay boyunca görüştük. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Yani bu işin çerçevesi ne olmalı, sınırı ne olmalı? Hani kimlere hitap etmeli? Ve birçok mesela böyle sizin gibi bu alanda önde görünen arkadaşlar da davet ettik. Onların da fikirlerini almaya çalıştık. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Ve daha sonra işte gruplarımızı oluşturmaya başladık. Burada bizim hani gözlemimiz şuydu. IT alanında hani çok güzel bir şey var. Bir dostluk var, bir yardımlaşma var, birliktelik var. Hani bunu hakikaten görüyorduk, hissediyorduk. Hatta bizim işte dahil olduğumuz çeşitli WhatsApp grupları, Slack grupları, Discord grupları da var IT ile ilgili. Fakat hani oralarda şöyle çok güzel hani paylaşımlar yapılıyor, çok güzel insanlar soru soruyor, yardım arıyor falan. Fakat biz bunu biraz daha bir tık öteye taşıyalım dedik. Yani bunu biraz daha organize bir hale getirelim. Biraz daha lokal küçük gruplar haline getirelim. Ve orada iletişimi hani arttıralım. İnsanlar kendilerini oraya ait hissetsin ve
daha rahat hani soru sorabilsin veya katkıda bulunabilsin ve düzenli etkinlikler yapalım. Bunu arka planda bizler organize edelim. Yani her bir gruba bir admin belirleyelim ve o adminle düzenli biz yine arka planda görüşelim, işte konuşalım, tartışalım dedik ve iletişim aracı olarak da işte WhatsApp benimsedik. Yani önce bulunduğumuz şehirde Ingolstadt'ta bir rol model oluştururuz dedik. Ve daha sonra bunu diğer şehirlere, diğer bölgelere uyarlamaya çalışırız. Hatta sadece Almanya'da da sınırlı kalmayız. Önce Avrupa'ya, sonra işte Amerika, Kanada gibi diğer ülkelere, dünyanın her yerine böyle genişlemeyi hedefledik. Yani burada tabii bu network'ü kurarak hani zero'larla, yani zero'lardan kastımız kim? IT alanında bulunan, yani IT'ye bir şekilde adım atmış. Ya eğitim alan, kurs alan, işte Ausbildung diyoruz, Umschulung diyoruz, Studium diyoruz. Yani bu alanda iştigal eden, meşgul olan arkadaşlar e, veya iş arayanlar, bunlar Zero'yu temsil ediyor. Bir de Hero var. Hero'lar da bu alanda çalışanlar, bir şekilde işe girmiş, başlamış. Belki uzun yıllardır çalışıyor, belki yeni başladı. Onları bir araya getirmek, bir network oluşturmak, onlar arasında bir tanışma, kaynaşmayı sağlamak. Bu vesileyle ne olacak? Bu vesileyle insanlar daha doğru bilgilenecek, daha doğru yol alabilecek. Artı en önemli misyonumuz da şuydu. Yani bir an önce bu işe sıfırdan başlayan işte insanların iş bulmasını sağlamak. Yani IT alanında bir işe yerleşmelerini sağlamak. O amacımız olduğu için biz sadece IT alanına girmiş olanları kabul ettik. Kabul edelim dedik yani. IT düşünen, acaba IT'nin hangi alanına gitsem, işte hangi kursu alsam, hangi kursa katılsam falan diye arayış içinde olan insanlara biz hitap etmeyelim dedik. Sadece IT'ye karar vermiş bir şekilde herhangi bir alanda, işte burada bizim farklı branşlar var biliyorsunuz. İşte QA tester alanı var, siber güvenlik alanı var, developer alanı var, DevOps, data science, işte GIS dediğimiz Geographic Information Systems gibi e, alanlar var. E, Burada bir şekilde bu alanlara karar vermiş, girmiş arkadaşlara hitaben bir topluluk oluşturalım ve bunda düzenli, planlı, organize bir şekilde bu işi yürütelim, götürelim diye biz yola çıktık. Yani ben kısaca, belki biraz da uzunca oldu ama bu şekilde bir giriş yapmış olayım. Yo, bence gayet güzel. Hani vaktimiz de geniş. O yüzden sıkıntı yok. Yani dilediğiniz gibi anlatabilirsiniz. Çünkü çok soru cevap olabilir. Hani benim de olacak. Belki izleyenlerin de olacak. Onları soru cevap kısmında soracağız. Çünkü daha nasıl söyleyeyim, belki bir yıllık bir community Evet, büyüyecek. Yani bu bir yıl içinde bayağı bir büyüdü, gelişti. Daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. O yüzden evet, detaylara vakıf olmakta fayda var. Evet, evet. sırasıyla devam edebiliriz. Aykut hocamla, Aykut Bey'le devam edebiliriz. Ben kendi açıma göre buradan İslam Bey'le Merhabalar. başlayalım. Buyurun. Merhaba Aykut Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz Ee, öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Ya İslam Bey gayet güzel bir şekilde açıkladı aslında. Ee, Yani İslam Bey ile tanıştıktan sonra açıkçası ben yaklaşık 10 senedir IT alanındayım. Türkiye'de uzun bir müddet siber güvenlik uzmanı olarak çalıştım. Almanya'ya geldiğimden beri de developer olarak çalışıyorum. Buraya geldikten sonra fark ettiğimiz şu oldu. Burada yaşayan, Almanya'da yaşayan tecrübeli ya da tecrübesiz bir şekilde çok fazla Türk insan var. Yani müthiş bir insan kaynağı var. Bu insan kaynağının bir şekilde iletişimde olması gerektiğini düşündük. Yani birbirlerine yararları dokunabilir, tecrübeler paylaşılabilir, projeler geliştirilebilir. Yani bunları Türkiye'de tecrübe etmiştik açıkçası. Türkiye'de ben bir dernek kurmamıştık. Lakin Türkiye'de sürekli bir organizasyonlar vesaire içerisindeydik. Bunu bu Türkiye'deki background'ımla aslında düşünüyordum. Yani böyle bir şey yapabilir miyiz, edebilir miyiz diye. Daha sonra İslam Bey'le tanıştıktan sonra da İslam Bey'de de böyle bir fikir olduğu ortaya çıktı. Sonra geçen sene Temmuz ya da Haziran aylarında ortalama görüşmelere başladık. Görüşmelerimiz biraz çetin geçti aslında. Yani çok fazla kafa yorduk. Çok fazla böyle yazdık, çizdik. Ne olmalı, ne olmamalı. Yani çok fazla bu işi deneyimlemiş insanlardan bilgi aldık. Onları toplantılarımıza davet ettik. Çoğu ya olumsuz görüşler çok fazlaydı. Hani yapmayın, denemeyin gibisinden görüşler vesaire vardı. Ama
olumlu fikirlerini sunan insanlar da oldu. Bunun sonucunda şu an geldiğimiz noktada gayet güzel bir durumdayız. İnsanlara yararımızın olduğunu düşünüyoruz. Ee, Yaklaşık 500-600'e yakın bir üyemiz var. Genel olarak tabii bu genelden bahsediyorum. Muhtemelen rakam daha fazla ama bizim görebildiğimiz kadarıyla veyahut da benim WhatsApp gruplarından takip edebildiğim kadarıyla 500'ün üzerinde üyemiz var. Şu an faydalı, yararlı çalışmalar devam ettirdiğimizi düşünüyoruz. Çok güzel. Yani önemli dediğiniz gibi, hani İhsan Bey'in de dediği gibi, yani network ve referans işi çok önemli. Yani ben de ilk Almanya'da işe girdiğimde ben de bir referansa girdim. Yani mülakat denen bir şey de olmadı, açık böyle konuşayım. Bu zaten diğer söyleşimlerde de hep örnek veririm. Ve referansla bir arkadaşı da yanıma aldığım zaman referans mantığının ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bunun için de işte böyle komüniteler, topluluklar önemli. Vakit ayırabilenler, işte bu işe emek verenler, yani sizler gibi değerli buluyorum ben. Hani kendimde o enerjiyi göremedim. Belki geldiğimde yapılabilir miydi? Yapılırdı ama ben kendimi tanıyorum az çok. Ama bu işi işte birileri el atınca böyle güzel sonuçlar e, alınacak diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi yani Almanya'da bir sürü eyalet, bir sürü şehir, birçok Türk veya farklı ülkelerden insan var. Ama biz Türkler diye düşündüğümüzde size bahsettiğiniz gibi çok insan var. Çok IT alanında çalışan veya IT alanına geçmek isteyen. O yüzden bu noktada tecrübeli insanların faydalı olacağını düşünüyorum. Sözü Abdullah Bey'e bırakayım. Abdullah Bey, hoş geldiniz. Sizler de nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Katılan herkese de öncelikle hoş geldiniz diyorum. Evet, ben Abdullah Yılmaz, bilgisayar mühendisiyim. Türkiye'de uzun yıllar yöneticilik yaptım. Böyle kısaca biraz kendimden bahsedeyim, sonra Tabii. komüniteye nasıl dahil olduğumu ifade edeyim. Çünkü ben biraz ortadan girdim, yani direkt başından beri yokum o iş. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum Türkiye'den. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarında, sivil hareketlerde yöneticilik yaptım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalıştım. En son Gaziantep'teydik. Oradan buraya geldik. İşte dil aşaması, dilden sonra bir girişimcilik çalışmamız oldu. Online ticaretle alakalı. Kendi firmamı kurdum. Amazon'da, eBay'de çeşitli markalarla ürünler sattım 2 yıl. Daha sonra diplomamın burada nasıl geçerli mi değil mi diye böyle bir iki deneme yaptım. Bir iş başvurusu falan yaptım. Sonra kabul aldım bir yerden. Ya dedim güzelmiş, deneyelim bir bakalım falan gibi. Sonra ticareti bıraktım. Direkt IT alanında devam ettim. Şu anda sistem admin olarak bir firmada çalışıyorum. Zero to Heroes'a nasıl dahil oldum? Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarında uzun süre yöneticilik yapınca sivil toplumun gönüllülük hareketinin birlikte bazı şeylere, ortak fikirlere, ortak hedeflere doğru yönelmenin önemini zaten Türkiye'deyken çok ciddi bir şekilde biliyordum. Türkiye'deyken bununla ilgili çok fazla olumlu, pozitif tecrübemiz olmuştu. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Bunun bize hem şahsi olarak hem de toplumsal olarak getirisini gördüğüm için burada da bu tür faaliyetlerin içerisinde olmaya çalıştım. Geldiğimden beri hem çevremdeki yerel Alman derneklerine, başta Okul Aile Birliği Derneği'nden başlayarak etrafımızdaki kültür dernekleri, sanat dernekleri gibi yani şu anda bir 7-8 tane derneğe üyeliğim var, Alman derneğiyle. Bunun dışında işte bizim Türk komünitesinin oluşturduğu dernekler var. Onlardan da üyeliklerim var. Seviyorum bu tarz toplumsal hareketleri, birlikte olmayı. Çünkü hepinizin de bildiği gibi yani fizikte bir kanun var. Sinerji diye bir kanun var. Tam olarak açıklanamasa da işte bir at 400-500 kilo çekerken iki tane at 1 ton çekiyor. Yani normalde fiziksel olarak iki katını çekmesi lazım ama daha fazlasını çekiyor. Demek ki bu arada iki tane atı yapıştıran, birbirine kenetleyen bir enerji var. Buna da sinerji deniyor. İşte bu sinerjinin insan hayatındaki göstergesi sosyal hareketler, sivil toplum kuruluşları, sivil hareketler. Dolayısıyla IT alanına da artık bir çalışan olarak girdikten sonra bu alanda neler yapabiliriz diye düşünüyordum. İşte en başta sizin kurduğunuz bilişim grubuna dahil oldum. Daha sonra oradan çeşitli arkadaşlarla LinkedIn gruplarına falan dahil oldum. Sonra işte İslam Bey ile o grupta o vesileyle tanışmış olduk. Yani bu tarz hareketlerde ben bir de şuna inanıyorum. İnsanlar birbirini çekiyorlar mıknatıs gibi. Yani birbirine ihtiyacı olan insanlar birbirini mıknatıs gibi çekiyorlar. Ben gruba dahil olmak istediğimde veya bu dileğimi İslam Bey'e dile getirdiğimde daha işin yarısındalardı veya belli bir yol almışlardı, daha doğrusu yoldalardı diyelim. Sonradan dahil olmuş oldum. NRV bölgesinde bir ihtiyaç doğduğunu söyledi İslam Bey. Ben de NRV bölgesinde olduğum için tabii ki severek kabul ettim. Daha sonradan kendisi
inisiyatif kullanarak diyeyim, kurucular heyetine de davet etti beni. Ben de gerçekten bunu hani bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum ama çok severek kabul ettim. Sonrasında görüşmelerimiz ve konuşmalarımız neticesinde bu işin biraz daha artık resmiyete binmesi gerektiği kanaatine vardık. Neden? Çünkü yapmak istediğimiz projeler çok böyle nasıl söyleyeyim, dünden bugüne projeler değil, uzun vadeli projeler düşünüyoruz. Biz şu anda Almanya'ya geldik ya veya yeni bir ülkeye geldik. Bu ülkede arkamızda çok ciddi büyük bir tecrübeyi geride bıraktık gibi düşünüyoruz. Fakat o tecrübe şu an yanımızda. Yani bir iş adamı veya işte ne bileyim belli başlı Türkiye'de büyük girişimciler, büyük e, yatırımı olan insanlar belki yatırımlarını başka şeylerini bıraktı ama biz yatırımımızı da yanımızda getirdik. Çünkü kafamızda taşıyoruz her şeyi malum olduğu üzere. Dolayısıyla bunu burada nasıl uzun vadeli bir şekilde kullanabiliriz? Bu topluma nasıl faydalı olabiliriz? Nasıl entegre olabiliriz? Cevabını ben Zero to Heroes'ta çok iyi gördüğüm ve bulduğum için uzun vadeli projelerin özellikle de işte İslam Bey gibi, Aykut Bey gibi bu işe gönül vermiş, gerçekten arkasında duran, sahip çıkan insanlarla birlikte olabileceği kanaatine vardığımdan dolayı sürekli bu tür fikirlerimi dile getiriyordum. Uzun vadeli projeler yapmamız lazım, biraz daha sağlam gitmemiz lazım şeklinde. Sağ olsun arkadaşlarla da hep beraber oturduk işte neler yapabiliriz diye ve önce international bir yapılanma olma kararı aldık. Daha sonra da dernekleşme kararı aldık. Çünkü yapmak istediğimiz projeler eninde sonunda gelip resmi bazı hususlara dayanıyordu. Yani Almanya gibi, Avrupa gibi ülkelerde bu tarz evrak ve kürek işleri, dokümantasyon işleri çok ciddi önem taşıdığından dolayı bunu biz kendi bilinirliğimiz ve burada kaldığımız ve entegre olduğumuzu gösterme adına bir dernek kurma şekline çevirme kararı aldık. 7 kişi oturduk, karar verdik. İşte tüzüğümüzü hep beraber yazdık. Maddeler üzerinde uzun uzun konuştuk, tartıştık, değiştirdik, ekledik, çıkardık ve sonunda bir tüzük ortaya çıkarttık ve bunu da gerekli otoriteleri incelettikten sonra yayınlayacağız ve artık 7 kişiyle başlayacağımız bir derneğimiz olmuş olacak. Bu derneğin yapısı da önce Almanya, sonra Avrupa ve daha sonra ilerleyen aşamalarda da Amerika, Kanada gibi, Avustralya gibi kıtalar arası bir yapıya bürünmüş olacak. Biz bu noktada kısa olarak belki şöyle hani benim şahsen kendi hayatım ve komüniteye girişimi böyle özetleyebiliriz. Aç, sesimi açamadım bir an. Çok teşekkürler. Güzel Rica ederim. oldu. Yani güzel bir topluluk, sivil toplum kuruluşu olarak başlayıp işte dernekleşme. Ve beraberinde getirebilecek sorularla başlayabiliriz. Çünkü hani güzel bir niyetle yola çıkılmış. İnsanlara yardımcı olma noktasında IT alanını seçen ve piyasada olan hero dediğimiz daha doğrusu insanların referanslarıyla, mentörlükleriyle, destekleriyle bir noktaya gelecek olan başlangıç seviyesindeki ya da işte yeni adım atmak isteyen insanlara bir el tutma olacak. Tabii bu gönüllü hareketin, bu topluluğun sonra dernekleşme sürecinde getirebileceği bazı sorular olacaktır. Hani bu soruları yavaş yavaş sorayım. Çünkü başka hani chat kısmından gelmeden önce ben kendim sorayım. Hani dediğiniz gibi hani gönüllü bir topluluk oldu. Bu hareket dernekleştiği zaman ya da yarın öbür gün daha büyüdüğü zaman ticari bir yapı olacak mı? Ticari bir bünyeye bürünecek mi? Böyle bir başlangıç yapmak isterim. Kim cevaplamak isterse Evet, buyurabilir. evet hocam. Teşekkürler. Şöyle, biz bunu da en başta dedim ya, Akut Hocam da bahsetti. 2-3 ay böyle bir yoğun bir tartışma dönemi geçirdik. Orada da aldığımız misafirlerin de hani şeyinde şu vardı. Ya siz bu işi gönüllü yapmaya kalkarsanız bu devamı gelmez. Hı hı. Ha, bu ticari yapmanız lazım, ücretli yapmanız lazım falan gibisinden tavsiyeler vardı. Ya biz açıkçası hani ticareti şöyle öngördük ilk başta. Dedik ki ya biz bir network oluşturursak, insanlar arasında sağlıklı, samimi, sıcak, güvene dayalı bir ilişki oluşturursak, oradaki hero'lar, işte IT alanında uzmanlar bir araya gelecek. Belki onlar kendi arasında böyle bir ticari bir ortaklığa, birlikteliğe gidecek bir yapı oluşturacak falan diye tasarladık. Fakat şu an geldiğimiz noktada biz bir yıl sonra şunu fark ettik. Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında bir sosyal girişimmiş. Sosyal girişim. Sosyal girişim nedir? Sosyal girişim aynı ticari girişimler gibi ticari faaliyet yapabilir, yani gelir getirici faaliyet yapıyor. Fakat önceliği kar amacı değil. Yani önceliği sosyal dönüşümü, toplumsal dönüşümü sağlamak. Ee, bunu sağlarken de işte faaliyetlerin sürdürülebilir olması için işte yaptığı faaliyetlerden gelir elde edebiliyor.
Ama bunu hani kar elde edip de bu karı da işte bilmem pay sahiplerine, ortaklara, şunlara bunlara, şirket sahiplerine dağıtmıyor. Bunu tekrar kar elde ederse bunu tekrar yeni projelere, yeni yatırımlara harcıyor. Bunun daha çeşitli formları var. Yani siz normal client örneğin dediğimiz işte küçük işletme kurarak da sosyal önerimen yapıp geliştirebilirsiniz. Bir GmbH dedikleri Gemeinnützige GmbH şirket kurarak da toplum yararına bir şirket kurarak da yapabilirsiniz. Veya bir Verein, yine toplum yararına bir Verein kurarak da bu işlemleri yapabilirsiniz. Yani biz e, o yüzden şimdi yapacağımız işlerde, projelerde işte Abdullah Hocam da bahsetti. Dedi, biz çok hani büyük projeler düşünüyoruz, güzel projeler düşünüyoruz. Bu e, düşündüğümüz ve yapacağımız projeler hem istihdam sağlayacak hem zeroların daha kısa sürede hir olmasını sağlayacak. Mesela örnek olarak şimdi biz IT topluluğuyuz ya. Yani içimizde bulunan üyeler IT'ciler, IT alanında uzman insanlar falan. Biz şimdi işte Aykut Hocam yakında belki bir proje başlangıcı duyuracak. Yazılım projesi geliştirmeye başlayacağız. Şu an bu yapacağımız projeler belki eğitim amaçlı, tecrübe amaçlı olacak. Yani burada atıyorum 2-3 tane senior düzeyde hero arkadaşımız olacak bu projede. Onun yanına 3-5 tane zero arkadaşlara koyacağız. Yani backend'de, frontend'de, mobile'da, işte tester kısmında, DevOps kısmında, security kısmında neyse. Ve bu şekilde bu projeyle birlikte ne yapacak? O arkadaşlar kendilerini geliştirecek, öğrenecek. Biz eğer bu proje geliştirme işini e, daha kurumsal hale getirebilirsek, bunu ilk başta belki ücretsiz işte atıyorum Almanya'da biliyorsunuz birçok böyle hayır kurumları var. Hani onlara ücretsiz reklam olsun diye, belki onlara yardımcı olmak için sosyal sorumluluk gereği onlara ücretsiz projeler geliştireceğiz. Hem bu sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız, hem zero'larımızı hero yapmış olacağız, hem de kendimizi markette konumlandıracağız. Yani diyeceğiz ki biz Zero to Heroes olarak bir IT community, gönüllülerin oluştuğu, gemeinnnützig bir yapı, sosyal bir girişim. Burada hayır kurumlarına işte ücretsiz app geliştiriyor, ücretsiz uygulama geliştiriyor falan. Ee, Bunu biz bu şekilde konumlandırabilirsek yarın e, biz normal firmalara, diğer ticari işletmelere veya devlet kurumlarına ücreti mukabilinde de projeler yapabilecek duruma geleceğiz. Ve bunu hani biz bir çatı olmayı hedefliyoruz. Yani biz bir Ferayn olarak e, biraz önce bahsettiğim hani en ilk baştaki düşüncemiz demiştim ya. Yani bu alandaki insanları bir araya getirip ticari oluşumlar olmasına o imkan sağlamaktı. Biz bunu eğer yapabilirsek biz Ferayn olarak resmi bir kuruluş olarak insanlara resmi altyapı sunacağız. Teknik altyapı sunacağız, pazarlama altyapısı sunacağız, insan kaynakları altyapısı sunacağız. Ve siz de mesela 2-3 arkadaşınızı yanınıza alarak, 3-5 arkadaşınızı yanınıza alarak Zero to Heroes adına projeler alabileceksiniz, kurabileceksiniz, geliştirebileceksiniz. Bunu bizim çatımız altında yaparak hem daha güçlü bir kurumsal yapı haline gelmiş olacaksınız, hem gemeinnützig yani toplum yararına faydalanmış olacaksınız, ama aynı zamanda da oradan siz kendinize gelir de elde edeceksiniz yani. Yani bu şekilde yine o işte birliktelik bizim sloganımız, işte hep birlikte daha iyi. Yani o birlikteliği yapabilirsek, kurabilirsek, sağlayabilirsek bu işte herkes kazanacak. Yani e, hero'lar da kazanacak, zero'lar da kazanacak, işte hayır kurumları, dernekler de kazanacak, toplum da kazanacak. Herkes, firmalar da kazanacak. Bir şekilde biz bu ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Birinci mesela yapacağımız işlerden, ticari anlamda yapacağımız, gelir elde edeceğimiz işlerden birisi bu. Ama bunu dediğim gibi biz ticari amaçlı derken e, kar amaçlı değil, gelir getirici amaç, sürdürülebilir olma amaçlı biz bu faaliyetleri yapacağız. Onun haricinde bizim elimizde birçok hero arkadaşımız var, zero arkadaşımız var. Ve bunlar şu an Almanya'da en önemli gündem ne? Fachkraftmangel dedikleri işte uzman eleman açığı. Bu da IT alanında çok fazla var. Ve hepimizin geliyordur yani LinkedIn'den her şeyine. Her gün mesajlar geliyor. İşte şurada şu pozisyon var, burada pozisyon var. İlgilenir misiniz? İşte görüşelim falan diye. Ve buradan bu recruiting firmalar ciddi paralar kazanıyor. Yani seni arıyor, işte ihtiyaç olan bir firmaya pazarlıyor ve oradan gelir elde ediyor. Veya işte consultant firmaları var. Benim çalıştığım firma 800 bine yakın çalışanı var dünya genelinde ve 120 ülkede faaliyet gösteriyor. Yaptığı tek iş organizasyon. Eleman buluyor, alıyor, yerleştiriyor. Yani buna benzer. Biz de zaten amacımız zero'ları işe yerleştirmek değil mi? Tamam. Biz şimdi bir web sitemizde bir eleman arama portalı geliştiriyoruz, yapıyoruz şu an.
bir partner kursumuzla beraber. Oradan firmalara ulaşacağız. Gelecekler işte bizde hangi elemanlar var? Onları görecekler. Burada tabii elemanların ismi, resmi, cismi, iletişim bilgisi herhangi bir şey olmayacak. Oradan biz ilgili elemanları seçecekler. Biz irtibata geçeceğiz ve bunları hazırlayacağız. Bu firmalara satacağız. Yani bunlara hem işe yerleştirmiş olacağız hem de bunun üzerinden gelir elde etmiş olacağız. Yani recruitment hizmeti, recruitment işi yapmış olacağız. Yani hero'lar da aynı şekilde. Yani iş değiştirmek isteyen, işinden memnun olmak istemiyor, memnun olmayan, daha iyi bir konuma, seviye yükselmek isteyen arkadaşlarımız da var. Onlar da iş arayan olarak girebilecek. Sonuçta herhangi bir bilgisi görünmüyor. Onlar da belki daha yüksek fiyata pazarlayabileceğiz, satabileceğiz ve oradan gelir elde edebileceğiz. Bir de üçüncü olarak yani yapmayı planladığımız faaliyetlerden, gelir getirici faaliyetlerden üçüncüsü de IT kursları açabileceğiz. Yine bunu da paylaşımcı bir şekilde mesela sizin bir ben takip ediyorum Mithat Hocam. YouTube'da şeyleriniz var. Güzel eğitimleriniz var. E, Belli konularda kurslar veriyorsunuz falan. Bunu Mithat Öztürk yapıyorsunuz. Bir isim yapmışsınız belki. Hitap ediyorsunuz. Çok güzel. Aynı şekilde benzer şekilde Zero to Heroes çatısı altında bu tür kursları verebileceksiniz. Yani Miktat Hocam verecek, Aykut Hocam verecek, Kadir Hocam verecek, Ahmet Hocam verecek. Herkes bir araya gelince ne olacak? İşte bir community'nin gücü, bu birliklerin gücü, network'ün gücü ortaya çıkacak. Yani biz artık hani kaliteli eğitim veren, işte güzel eğitimler veren bir yapı haline döneceğiz. Size orada işte çeşitli teknik altyapılardan tutun, işte dediğim gibi yine yasal altyapılara kadar, diğer marketinge kadar birçok imkan sunacağız. E, Ve burada da başarılı olabiliriz. Niye? Çünkü biz şu an kendimizi piyasada, pazarda, insanlar nezdinde iş bulan IT community olarak konumlandırmış bulunmaktayız. Yani insanlar Zero to Heroes'a neden katılıyor? İş bulabilmek için katılıyor, dahil oluyor. Çünkü biz mentoring hizmeti veriyoruz, referanslı iş başvuruları hizmeti veriyoruz ve bunları gönüllü, ücretsiz yapıyoruz. Biz yarın bir kursa başladığımızda mesela SAP kursu yani şu an halihazırda piyasadaki kurslardan farklı olarak belki bir SAP kursu vereceğiz dediğimizde uzmanını bulduğumuzda işte bu alana çünkü çok ihtiyaç da var şu an. İş hazır. Eleman alacağız, yetiştireceğiz, işe yerleştireceğiz ve bundan yine gelir elde edeceğiz. Ya bu gelirleri dediğim gibi bu üç faaliyetten de yani recruitment hizmeti, proje geliştirme ve kurs eğitim hizmetlerinden elde edeceğimiz gelirler kimseyi zengin etmeyecek. Bunlar tekrar yatırıma dönecek, tekrar projelere dönecek. Bu yapı şu an Almanya merkezli, işte Avrupa genelinde olan bir yapı. Yarın tüm dünyada olacak. Belki şu an 700 kişiye yakın bir üyemiz var. Belki yarın 7.000 kişi olacak bu. Ama kontrollü bir şekilde, organize bir şekilde, planlı bir şekilde bütün bunları yürütmeyi, yönetmeyi düşünüyoruz. Yani o zaman düşünün yani kimlere ne kadar istihdam imkanı sağlayacağız, kimlere ne kadar iş imkanı sağlayacağız. Yani bizi heyecanlandıran, bizi şey yapan, yerimizde durdurmayan belki bu yani. Bu hayal, bu düşünce, bu bizim bir e, hedefimiz, gayemiz diyelim. Çünkü sosyal girişimciliğin tanımı yapılırken şu da söyleniyor. Diyor ki sosyal girişimciler diyor balık vermez yani. Hayır anlamda al sana işte şunu vereyim hadi git kullan demez. Balık tutmayı da öğretmez. Topyekün balıkçılık endüstrisini dönüştürür. Bizim işte amacımız bu ya. Biz topyekun bu IT piyasasında, IT endüstrisinde özellikle bizim belki Türk kamuoyunda bunu dönüştürmek, geliştirmek, sağlamak. E, Ben kısaca bu şekilde yani ilerideki ticari amaçımı ile ilgili sorunuza ben bu şekilde cevap vermiş olayım. Eksik kalan yerler varsa Aykut Hocam veya Atıl Hocam Hı hı. tamamlarsa sevinirim yani. Yani aynen bir nevi bu aslında ticari yapım olacak ve gelecekteki hedefler ne gibi soruların da cevabı gibi. Yani özetlemek gerekirse kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak siz bu ortamda bulunacaksınız. Akabinde devlet nezdinde, devlet daireleri nezdinde bu Job Center olur, Agentur Farbat olur. O gibi kurumlarda tanınmış ve bir nevi IT kursları destekleyerek, işte recruitment hizmeti destekleyerek e, IT alanındaki insan ihtiyacını da karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunacaksınız diyebiliriz kısaca. Çünkü mesela Agentur für Arbeit'a işsiz olduğunuz zaman kayıt oluyorsunuz ya da Job Center'da oluyor. Oradan size işler geliyor. Bir nevi tanınmış bir kurum kuruluş olarak da onlarla koordineli bir şekilde çalışarak belki bu açıkta kapanmasına yardımcı olunabilir. Bu noktada da tanınma akabinde e, faydalı olacaktır. Çünkü ben belki geçen İslam Bey'le birebir de konuştuğumuzda şöyle bir örnek vermiştim. Benim eşim de bir firmada çalışıyor. Firma ama IT firması ama ana firma
kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Yani yapısı öyle, kuruluş amacı ve şirkette para kalmıyor. Yani o şirketteki çalışanlara aktarılıyor. Kalan para da gerekli yerlere gidiyor. Yani o gerekli yerlerde işte sanatçılar, telif hakları vesaire öyle bir firma olduğu için ya o firmada kar kalmayacak şekilde o para sürekli dönüyor yani. Amaç bir nevi bu. Hani bu aradaki farkı anlatabilmek adına. Evet, onun dışında eklemek isteyen varsa Aykut Bey veya Abdullah Bey devam edebilir. Ben böyle araya girdim. Yani açıkçası gayet güzel açıkladı İslam Bey ama ek olarak şunları söyleyebilirim. Unutmamamız gereken şey şu. Biz şu an bir komüniteyiz ve dernekleşme yolunda ilerliyoruz. Yakında dernek olacağız. Dernek olduktan sonra biz üyelerimizin oylarıyla başkanımızı seçeceğiz. Yönetim kurulumuzu seçeceğiz. Ve bunun sonunda derneğimizin yapmış olduğu tüm faaliyetler derneğimize bir gelir kazandıracak. Hiçbir şekilde bir kişi, şahıs herhangi bir şekilde bundan bir gelir elde etmeyecek. İnsanların unutmaması gereken önemli şey şu. Bu. Bu noktada yani ticari faaliyet yapıp yapmaması açıkçası çok da önemli değil. Yani ticari faaliyet yaparsa zaten kendi derneği daha da güçlenecek ve daha da yeni açılımlarda bulunabilecek vesaire diyebilirim. Ondan dolayı ticari açılım tabii ki yapabilir. Ticari olarak çeşitli çalışmalar yapabilir. İslam Bey'in özetlediği gibi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Özellikle insanlar bunu çok unutabiliyorlar. Biz birilerini zengin etmek için değil, kendimizi de zengin etmek için değil, tamamen kurmuş olduğumuz derneğin güzel faaliyetler yapması, gelişmesi, bunları insanlara daha da güzel yeni hizmetler Ama sunabilmesi için planlıyoruz. evet, ama Aykut Hocam şu da olacak yani onu da söylerim yani bu işin yürümesi için insan istihdam etmen gerekiyor ve Tabii işte ki, atıyorum hoca yani bu kurs açtın hoca şey yapacaksın veya burada tam zamanlı birilerinin çalışması gerekecek bu işleri takip etmek için. Bunlar birer gider. tabii Bunlar ki. birer masraf. Yani onlar orada maaş alacak elbette. Yani bu kar değil. Hani onu vurgulamak lazım. Gelir elde ediyoruz. O giderlerimize bunları harcayacağız. Belki gelirle gider arasında bir fark kalacak. O kar olacak. O kar kimsenin cebine gitmeyecek diyoruz. O tekrar yatırım olarak dönecek. Ama burada çalışan, istihdam olan e, maaşlı kişiler olacak elbette yani. Onu da Bu belirtmek aslında lazım. sizin geçen gün verdiğiniz çok güzel bir örnek vardı İslam Bey. Bu Caritas örneği. Yani Caritas kendisi bir kurum. Binlerce çalışanı var. Bu çalışanlara maaşlar ödeniyor. Nereden ödeniyor bu maaşlar? Yapılan aktiviteler sonucunda elde edilen gelirlerden veya bağışlardan ödeniyor. Bu neydi? Bizim durumumuzda aslında farklı bir şekilde olmayacak. Biz de yine yani aldığımız bağışlar veyahut da yaptığımız faaliyetler sonrasında kazanılan paralarla tabii ki istihdam edilecek kadar büyürsek eğer ihtiyaç olursa onların maaşlarını ödemek durumunda kalacağız. Ya benim zaten Almanya'da hani bağlı olduğum derneklerde de hani gönüllü olarak çalıştığım veya gönüllü olarak bağlı olduğum derneklerde ne yapıyorum? Ben aylık şey ödüyorum. Bir Üyelik aidat, ücreti. Ha? üyelik Evet. ücreti ya da aidat ödüyoruz. Ya bu bir futbol verein de olabilir ya da başka bir sivil toplum kuruluşu da olabilir. Yani cüz'i bir miktar olsa da hani bu vereinler genelde hani Almanya'da yaşayıp da hani bilmeyenler için ben özet geçeyim yanlışım varsa düzeltin. Hani bu ödediğiniz aylık ücretler veya yıllık neyse o vereinin belki şeyini döndürmüyordur çarkını. Ama giderler noktasında bir nebze olsun yardımcı olur. Dediğiniz gibi orada çalışanlar oluyor. Ama bu vereinler ne yapıyor? İlla ki kar amacı gütmediği için yine tırnak içinde koyalım. E, Ek gelirleri olabiliyor projelerle, başka şeylerle, yarışmalarla vesaire. Ve bunları da dediğiniz gibi farklı bir şekilde kullandırabiliyorlar. Şimdi ben bu arada hemen şöyle söyleyeyim hani piyasa kurslarına dönüş veya ticari yapı oluyor. Farklı bir yol izleyerek yorumları geliyor. Hani bunlara da arada hemen şey yapayım, söyleyeyim. Ya da işte şöyle bir soru var. Maaşlı öğretmen, sekreter. Evet bu bir cevap mı? Evet yani bu da zaten başka bir soru gibi yoruma cevap gibi olmuş aslında. Ben bir yandan takip ediyorum. Osman Bey bizim kurucular kurulumuzdan birisi. O da teşekkür ederiz. Hı hı. Yorumlarda kendisi cevap vermiş. Şu an Aynen onu fark soru ettim. işaretini görünce ben soru olarak Evet. aklım ama direkt okuyunca şey cevap gibi Evet. oldu. Aynen yani Almanya'da bir Vereine eğer üye değilseniz hani üye olduğunuz zaman hesabınızdan ya otomatik ya o tabii şeye bağlı değişebiliyor. Sizin aylık yatırmanız gerekiyor ya da toplu şeye yatırmanız zaman bir mektup geliyor. Yani bunu bilenler az çok bu konuyu bence şey yapabilir, anlamış olabilir ama bilmeyenler için biz detaylı söyleyelim. Yani dediğim gibi ben de bağlı olduğum kurum ve kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında e, üyeleri veya işte başkanı seçimle seçiyorsunuz.
ve dediğiniz gibi orada her şey şeffaf olmak zorunda ki hesap verilebilir olursa paranın nereye gittiğini görebilirsin. Bazen diyeceksiniz ya bunlar nasıl oluyor falan. Bir proje yazılabilir. O projede destek alınabilir. Belki sizin de hedeflerinizden bir tanesi budur. Hani bu çarkın dönmesi noktasında. Yani çok hakim değilim ama özetleyebilirsiniz. Çünkü mesela Abdullah Bey de yıllarca bu kuruluşlarda yöneticilik yaptığını söylemişti. Daha da detaylı hani anlatabilir buradaki yapıyı veya geçmişteki tecrübelerine dayanarak. Evet, yani ben tabii çok konuyu uzatmadan İhsan Bey ve Aykut Bey'e ek olarak şunu söyleyebilirim. Bizim ne diyelim artık buna, Türkiye mi veya Orta Doğu müktesebatı mı diyelim? Bizim anladığımız gönüllülük ile Türkiye'deki gönüllülük ile veya bizim özellikle şu anda Almanya'ya yeni gelenler, bu son 5-6 yılda gelen eğitimli kitlenin anladığı gönüllülük ile Almanya'daki gönüllülük esasının arasında çok büyük farklar var. Yani bizim Türkiye'deki anladığımız gönüllülük gece gündüz fedakarlık şeklinde yaptığımız, işte bazen ailemizden, bazen kendimizden, bazen sağlığımızdan fedakarlık yaparak sivil toplum kuruluşlarını belli bir yere getirmeye çalıştık ki bu Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşları için geçerli. Yani herhangi bir yere, herhangi bir fraksiyona bağlı olmaksızın tüm sivil toplum kuruluşları Türkiye'de böyle yönetiliyor. Yani hemen hemen hepsi kar elde etmeden gönüllülük hareketi, hatta birçok iş adamı, birçok yatırımcı kendi cebinden paralar vererek sivil toplum kuruluşlarını yürütmeye çalışıyorlar ki burada Almanya'da biz bunun tam tersini gördük. Yani burada ben dediğim gibi 5-6 tane derneğe üyeyim. Dernek üye aidatının yanı başında. Mesela ben oğlan şeyi sürüyor, böyle küçük karting arabalarından sürüyor. Bu Formula 1 arabaların küçüklerinden, işte cumartesileri şey yapılıyor. Training diyorlar. Pazar günleri de yarışlar oluyor. İşte bulunduğumuz bölgenin çeşitli yerlerinde yarışlara gidiyoruz. Mesela biz dernek üyesi olduğumuz için aidat veriyoruz ayrıca, ama pazar günkü katıldığımız yarışa da ayrıca yarış parası veriyoruz, katılım parası. Yani her pazar götürüp veriyoruz paramızı. Bu yarışa biz katılmak istiyoruz diye. Yani şimdi burada verilen hizmet karşılığında alınan ücretin dengesinden dolayı buna sosyal girişimcilik diyoruz. Biz mesela, ben ticaret de yaptım. Türkiye'de de ticaret yaptım. Yazılım firmam vardı. Orada da yani şunu söyleyeyim, çok büyük karlar, çok ciddi rakamlarla oturup kalktım, yani açık ve net söylüyorum. Sosyal girişimcilik tam olarak böyle bir şey değil. Yani verilen hizmetin tam olarak karşılığı değil. Neden? Çünkü aslında tam olarak onun karşılığını veremezsiniz ama sembolik bir şey vermeniz gerekiyor o insanlara. Onu da zaten Almanya bir standart belirlemiş. Onun altında veremiyorsunuz. Onun üzerinde de çok fazla aşırı derecede kâr edecek şeyler de düşünmüyoruz biz. Dolayısıyla biz kendimizi konumlandırdığımız yer aslında sosyal girişimcilik olarak bütün bu kursların, hatta sivil toplum kuruluşlarının da üstünde bir yapı olmayı düşünüyoruz. Yani içimizde belki ileride birkaç tane daha dernek çıkabilir. O şirket dediğimiz yapılar, Gemeinnützige dediğimiz ortak kullanım yapıları yine bizim bu komünitemizin altında faaliyet gösterebilir. Kurs dediğimiz yapı yine bizim komünitemiz altında faaliyet gösterebilir. Yani bu ileride çok büyük, devasa bir kitleye de kitlesel bir yapıya da oluşabilir. İşte bunun tamamına biz sosyal girişimcilik diyoruz. Bir Caritas'ı, Diakone'yi ben geldiğimde ilk gelir gelmez inceledim. Türkiye'deki o sivil toplum kuruluşlarındaki yapılardan dolayı. Ve şunu gördüm. Mesela diyor ki Caritas'ta bir bağış yapmak istedim. Mesela örnek veriyorum, 10 euro. E, Bağış yaptıktan sonra işte belli bir noktaya geliyorsunuz, size bir açıklama gösteriyor. Grafikle böyle bir güzel grafik yapmışlar. İşte bölmüşler yüzdelere falan. Diyor ki verdiğiniz 10 euronun işte 2 eurosu şuraya gidecek, 3 eurosu buraya gidecek, 5 eurosu şuraya gidecek. Bağış olarak kalan kısım inanın %60 gibi bir kısım. Geri kalan %40'ı tamamen operasyonel faaliyetlere gidiyor. İşte bu işi yürüten insanlara gidiyor. Bu işi götüren, size o hizmeti sunan, yani Caritas dediğimiz şu an dünyanın dört bir tarafında hizmet veren bir kuruluş. Diakone dediğimiz hepimiz Almanya'da sokakta sağda solda arabalarını görüyoruz. İşte yemek dağıtıyorlar, işte ne bileyim yaşlılara hizmet veriyorlar. Çok farklı, yani toplumdaki dezavantajlı insanları topluma kazandırma adına ellerinden geleni yapıyorlar. Ya bu işte aslında tam olarak fedakarlık budur yani. Çünkü bu tarz işleri herkes yapamaz. Herkesin fıtratı kaldıramaz. Herkes bu işin altına elini koyamaz. Dolayısıyla gönüllülük dediğimiz aslında tam olarak budur yani. Biz bunu biraz Türkiye'de abartmışız diyelim. Biraz da kendimizden fedakarlık yaparak, kendimizi de tabiri caizse ezerek bir şeyler yapmaya çalışmışız. Bunun da çok negatif neticelerini görüyoruz yani maalesef. Şu anda bu insanlara bakıyorsunuz, hafta içi işinde çalışıyor, akşamları bu sosyal faaliyetlerde takılıyor. Hafta sonları da ailesiyle beraber bu aktivitelere katılıyorlar. Benim üye olduğum derneklerin işte çok çeşitli faaliyetleri oluyor. Hep bakıyorum genel itibariyle ailecek üyeler. Yani hanımı da geliyor, eşi de geliyor, çocuklar da geliyor. Ailecek eğleniyorlar hafta sonu. Yani bu yapıyı, bizim kuracağımız yapıda da böyle bir sistem
oturtturmak istiyoruz biz. Yani artık geldik buraya, yerleştik, buna karar verdik. Çocuklarımız bu toplumda yetişecek. En önemlisi, geçen bir yerde dile getirdim. Çok gerçekten yaşı belli bir olgunlukta olan bir beyefendi bu konuda çok çok teşekkür etti bunu dile getirdiğim için. Şimdi bizim çocuklarımızın burada kendini ifade edebilecekleri bir topluluk, ortam oluşturmaya çalışıyoruz biz. Neden? Çünkü bizim geleceğimiz nesillerimiz bazıları itibariyle ikilem yaşıyorlar. Türkiye'den kalma kültür, Alman kültürü, ikisinin arasında bocalama yaşayabiliyorlar. Gelgitler yaşayabiliyorlar. Bu çocukların ileride savrulmaması, farklı alanlara kaymaması için IT çok güzel bir alan. Dolayısıyla biz Teenager grubunu kurduk. Teenager'da çok aktif hizmetler yapılıyor, çok aktif projeler yapılıyor. Şu an yeni bir kurs açtık. Bu kursun yaklaşık 200 küsür tane başvurucusu oldu. Yani çok büyük bir talep var, çok büyük bir istek var. Bu bizi daha da heyecanlandırıyor. Yani gelecek adına biz gençlerimize, bizden sonra gelecek nesile nasıl bir ortam bırakacağız? Yani işte bu Ve gönüllülük o hareketiyle. Abdullah Hocam, sözünü keseyim. Ve bu işte 3 semesterlık, 3'er aylık, 3 Evet, semesterlık, her semester 3 ay, bu kursu şu an için ücretsiz sessiz, evet. arkadaşlar Yani, veriyor. Yani gelir elde etme veya işte kar elde etme. Ama şimdi bu ücretsiz acaba olacak mı? Ne kadar kaliteli olacak? Ne kadar verimli olacak? Ne kadar sürdürülebilir olacak? Hani onu göreceğiz. Yani elimizden geldiği kadar bunu belki yapmaya çalışacağız ama bunun daha profesyonel olması, daha sistemli olması için. Yani şu an mesela bir Zoom hesabımız bile yok. Yani normalde gelirimiz olmadığı için bir premium Zoom hesabı alamıyoruz. Sağ olsun bir partner kursumuz bize süresiz kayıt alınabilen bir Zoom hesabı kullanmamıza bize imkan verdi, bağışladı diyelim. Onunla ortak bunu kullanıyoruz. Ee, Ve kurslarla ilgili şunu da söyleyeyim hocam, laf almışken yani dedik ya biz proje yapacağız işte Zero'lar Hero yapmak için, işte insanlara şey yapmak için veya hatta bunu piyasa yönelik de yapacağız. Ben şunu bilmiyorum yani, belki şey gelebilir ama 3-5 seneye kadar eğer biz bu dediklerimizi yapabilirsek ve ben piyasada çalıştıracak eleman bulamayacağım yani. Yani öyle bir duruma geldiğimizde biz mecbur hani bir taraftan da IT kursu vermemiz lazım ki gençlere veya bu alana ilgi duyanlara, ya bu insanlar yetişsin yani. Şu an benden çok acil SAP elemanı istiyorlar. Yani o zaman SAP'ci ne kadar varsa, hangi alanda varsa fark etmez, gönder, alacaklar yani işe. Var mı? Yok yani. 3 tane 5 tane belki yani. E, Onun için yani olaya öyle bakmamak lazım sadece. Yani işte ya siz de işte ticarileştiniz, siz de işte artık kurs vereceğiz diyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Yani bilmiyorum, biz kendimizi ifade edelim artık, takdir. Arkadaşların nasıl Evet. düşünürlerse, nasıl inanırlarsa yapacak bir şey yok. Yani şimdi şöyle ben chat kısmında okuyorum Eşref Bey, yani böyle genel yazdığı şeye cevap verme babında ben hani okuyayım, cevap verebiliriz. Yani buradaki amaç sadece hani İslam Bey'in bahsettiği kurs açma değil, hani ona odaklanmayalım. Ben hani genel bir bütün olarak değerlendirirsek kurs açılma noktasında değil de mesela benden örnek verdi. Benim YouTube'daki işte Cypress eğitimlerim var. Hani diyelim ki daha çok kitleye ulaşacaksa burada bir win-win kısmından bahsedilebilir. Hani ben de kazanırım. Hani o eğitimi almak isteyenler de kazanabilir gibi. Yani ben daha geniş kitlelere ulaşabilirim. Bu sayede de hem ismimi duyurabilirim gibi. Yani bu kurs yoksa hani piyasada binlerce kurs varken ya da onlarca kurs varken başka yeni bir kurs açıp bir maceraya girmektense bir nevi partnerlik anlaşmaları yapılabilir. Hani bununla ilgili de soruları soralım. Mesela hani sizin burada notlara bakıyorum da hangi kurslarla veya gruplarla bir bağlantı noktasında bir soru da sorulabilir. Çünkü hani yorumları okuyunca hani burada şu an kurs açarız hani falan diyorsunuz. Bu kişilerin bir şekilde işlenip piyasaya katılması gerekiyor. Zaten bunları bahsettiniz benim anladığım kadarıyla. Hani sıfırdan bir kurs Ya açmak yerine partnerlik yapıp bunları piyasaya bir şekilde hero yapma Ya amacınız var. zaten bizim, evet, ortaya çıkış amacımız o zaten. Piyasada bir sürü kurs zede diyor arkadaş ama hani kurs zedeler bence kendi kendilerini zede olarak görüyor yani. Çünkü hakikaten ihtiyaç çok, motivasyon eksik insanlarda, mentörlük eksik. Yani biz bunu sağlamak için çıktık zaten ortaya. Yani böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıktık ve o yüzden bu kadar ilgi gördü yani bizim bu girişim. İnsanlar hakikaten hani kurs alıyor, iş arıyor, işte bulamıyor, bakamıyor. Biz de bir ümit oluyoruz yani onlara ve işte birebir mentörlük eşleştiriyoruz çalışan arkadaşlarla. 4 tane görüşme öngörüyoruz ve e, arkadaşlar bir şekilde oradan hem motivasyon oluyor hem etkileşim oluyor ve
daha iyi piyasaya iş başvurularına hazırlanabiliyorlar, başvurabiliyorlar. Veya referanslı iş başvuruları diyoruz. Şu an 14 tane firma oldu. Bunlara direkt referanslı başvurabiliyorlar ve belki mülakata direkt çağrılabiliyorlar. Ya bunlar çok önemli bence avantajlar. Ya bizim zaten amacımız bu yani. Bu piyasadaki onun için IT düşünenleri almıyoruz. Yani biz düşüncemiz olsaydı hani bunu bir altyapı olarak görüp ondan sonra işte şeyi toplayıp hani atıyorum ilgilileri alakaları toplayıp ondan sonra böyle bir ticari şeye dönüşecek olsaydık biz birincisi referansla kimseyi almazdık. Dedik ki herkes gelsin. Ya biz zaten ticariyiz. Ne kadar çok şeyimiz olursa o kadar iyi olur. Herkese açık değiliz yani o yüzden bir. İkincisi de IT alanı düşünenleri de alırdık yani. Yani IT alanı düşünenler bizim hedef kitlemiz değil yani. Yani onun için işte biz böyle bir yapı çatı olursak işte Abdullah Hocam da dediği gibi belki kurslarla partnerlik yaparak, ortaklık yaparak diğer şeylerle içimizdeki arkadaşlarla birlikte hareket ederek farklı kurslar açılmasına ortam imkan sağlayabiliriz. Bir taraftan eleman yetişir, bir taraftan hani elemanlar işe girer, bir taraftan hani onlar şey olur. Yani bu şöyle bir şey yok yani. Hani bazen diyoruz ya artık piyasa doydu. İşte atıyorum siber güvenlikçi ihtiyacı kalmadı, tester ihtiyacı kalmadı. Böyle bir şey yok ya. Piyasayı biz doldurmuyoruz. Dolduramaydı zaten yani. Yani insanlar öyle görüyor sanki ya. Ya artık ihtiyaç kalmadı. İşte piyasa dolgunluğa ulaştı. Artık ya işte tester olma, siber güvenlikçi olma, bilmem ne yapma. Böyle bir şey yok yani. Bir sürü piyasada bizim haricimizde belki 10 katımız, 20 katımız, 100 katımız insan var yani bu alanda iş arayan, işe girmeye çalışan yani. Biz de bu network sayesinde bunların önüne geçmeye çalışıyoruz yani. Yaptığımız iş bu yani. Başka bilmiyorum nasıl ifade edilir. Ya şimdi şöyle ben kendimden yola çıkarak ve başka çevremde gördüğüm arkadaşlardan yorum yapayım. Yani hiçbir kursu da zan altında bırakmadan söyleyeyim. Şimdi ben 2017'de geldim Almanya'ya. 2017'nin sonunda da DCI'den bir kurs aldım. Bir aylık oryantasyonda. Sonrasında gidemedim. Sonra 2018'de Berlin'de bulunan Spice Akademi'den aldım. Bu kurumları araştırabilirsiniz. Ama ben hani bilgisayar mühendisliği çıkışlıyım. Kendimi bilerek ve ne yapmak istediğimi bilerek bu kurslara katıldım. Şimdi bu kurslarda şöyle bir furya başladı. Hani burayı da ayrı tutarak söyleyeyim. Konumuzdan da çok sapmak istemiyorum. Şimdi o yaptıysa ben de yaparım. İşte ben de şu kursa gideyim. IT çok para kazanıyor ve kursların da ilk çıktığı zamanlardaki reklam politikasını ben beğenmiyordum. Geçenki söyleşide de bunu söylemiştim. İşte bundan dolayı da kurs zedeler tabirini kullanabiliyoruz. Bazen kullanılabiliyor. İnsan bir ne istediğini bilmeli. Çünkü burada bir para kaybı oluyor, zaman kaybı oluyor. Yanlış yönlendirme olabiliyor. Kurslar her zaman ticaridir. Yani bu kar amacı gütmeyen değil, direkt kar amacı güdüyor onlar. Öyle bakalım. Yani bu konuyu ikiye ayırmamız açısından. Çünkü bilmemiz gerekiyor. Biz ne istiyoruz? Hangi kursa gideceğiz? Ee, Sonrasında nasıl iş bulabiliriz? Biz adım adım bunları düşünerek hareket edelim. Akabinde de dediğim gibi yani e, kurulan bir dernekte para illaki istenecektir. Yani sadece Zero to Hero için demiyorum ya da başka film dernekler için söylemiyorum. Mesela bir insan futbolu seviyorsa bir futbol kulübüne biz mesela pazar günleri maç yapıyoruz. Ve kocaman yani 12 oynuyoruz bazen. Çok büyük bir saha. Ama burası bir ferayne ait. Ve biz oraya her gittiğimizde 2 euro ödüyoruz yani kişi başı. Yani aslında halka açık ama bir ferayının yani. Ve oraya üye olursak hani aylık bir para ödeyeceğiz. Hani o 2 euroyu da ödemeyeceğiz aslında. Yani cüz'i şeyler. Bu Ferrari mantığı bu şekilde. Hani bunu bir oturtturmamız gerekiyor aslında. Bu birincisi. İkincisi diğer bir soru. Ben bunu da sorabilirim. Sıkıntı yok. Fethi Bey'in bir sorusu var. Kar amacı gütmüyorsunuz diyorsunuz. Bu işi de hizmet ve benzeri hizmet olarak yapmıyoruz diyorsunuz ama her yerde WhatsApp grupları açarak işte bu networkleri kullanıyorsunuz. İnsanlar sizi belli bir toplum namına hareket ediyor sanıyor ama siz kimden para alırsanız o kursun reklamını yapıyorsunuz. Bunu da bunu ne kadar etik buluyorsunuz sırf size bağış yapıyor diye kalitesiz kurslarda tavsiye edilebilir mi kısmı böyle bir soru var. Ben bunu sorabilirim. Çünkü açıktı hani her soru soracağım demiştim. Bunu sormak istedim. Bunu sorabiliriz. Bunu bir şey demek Evet ister yani misiniz? ben şöyle diyeyim yani arkadaş haklı aslında. Yani para alıyoruz diye her kursun reklamını yapmak etik mi? E, doğru söylüyor ama yani biz şöyle şimdi bir IT komüniteyiz. IT'cilerin olduğu bir grubuz. Dediğim gibi IT düşünenler değil. Sadece IT'cilerin olduğu bir grup. Ve burada bizim hedef kitlemiz IT kursu alanlar veya mezunları. Ya biz onlara
hizmet vaat ediyoruz, hizmet sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim kurslarla partnerlik yapmamız, onlarla işbirliği yapmamız kaçınılmaz bir şey yani, olması gereken bir şey. Bazı kurslardan talepler geliyor. Diyor ki hocam işte veya içimizde de o kurslar olan hani bizim üyemiz, sevdiğimiz, görüştüğümüz arkadaşlarımız var yani. Kurs yöneticisi, kurs sorumlusu. Hocam diyor ya işte bu ilanı paylaşabilir miyiz kursta? Ya ben şimdi bir sürü şey gelecek hani bu tür talepler gelecek. Şimdi yok desek, kimseyi paylaşmıyoruz desek belki olabilir. Ama onlara da yok dememek için artı arkadaşlara da belki bilgilendirmek için, istifade ettirmek için böyle bazı kurslarla partnerlik anlaşmamız var. Yani nedir partnerlik anlaşması dediğimiz? Mesela sadece bir bölümü bu yani. Kursa kaydolanlar, yani bizim Zero to Heroes'un referansıyla kaydolanlar olursa buradan işte bize bağış yapacaklar. 100 Euro'dan 500 Euro'ya kadar. Biz de bunu deklare ettik, dedik ki yani bunu dedik biz e, kaydolana, referansına ve kurs Zero to Hero komüniteye kalacak şekilde paylaştıracağız dedik. Yani sonuçta biz hani o reklamı orada yapıyoruz. Evet hani onların tanıtım seminerleri falan oluyor. Onları duyuruyoruz. Ama sonuçta insanlar kendileri girecek, kendileri bakacak, ölçecek, biçecek, tartacak. Ya biz illa buna kaydolun demiyoruz yani. Kaydolursanız, bizi referans yazarsanız böyle bir imkan var. Siz de faydalanırsınız, biz de faydalanırız. Yani şu an zaten biz hani 8 tane kursla da diyalog, irtibat halindeyiz bu Job Center Gutschein meselesiyle ilgili. Ya bir kurs ayrımı da yapmıyoruz. Yani herkese açığız. Yani şu iyi, şu kötü. Yani onun bir kriteri varsa bilmiyorum ya bu bir subjektif kalır. Yani şu kurs bu kurs iyidir, kötüdür. Zaten kötü diye birinden tanınansa zaten gitmez kimse yani. Ya onu biz kritire edemeyiz yani. Ee, ama bu yani ve şu ana kadar da kimse de bizi community referans yazıp da kursa kaydolmadı yani. Bana öyle bir bilgi gelmedi. Dolayısıyla yani burada herhangi bir gelir, bir bağış, bir bonus, bir şey falan kimseye kazandıramadık. Biz de kazanamadık. Ee, ama onlara tanıtımını yapmış oluyoruz. Çünkü bizler IT'ci olarak hani bu community'deki arkadaşlar IT ile iştigal edenler olarak çok muhatap oluyoruz çevremizde. Ya hangi kursa gitsem, siber güvenlik mi yapsam, testerlık mı yapsam, bana hangisi uygun diye. Ya işte alın size imkan. Hani bu kursun bakın tanıtım semineri varmış, toplantısı varmış, görüşmesi var, buluşması varmış. Oraya da gidin. E, onlardan ayrıntılı bilgi alın diye biz yönlendirmiş oluyoruz sadece Hı yani. hı. Evet, Bilmiyorum yani yani. tamam, ben o zaman şöyle özetleyeyim. Yani siz kursların reklamını yapıyorsunuz ama kimseye şu kursa gidin. Yani eşit mesafede durduğunuzu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama herkes kendi kararını kendisi versin. Dediğimiz gibi yani ben yine bu olaylardan sıyrılarak söylüyorum. Lütfen herkes hani Zero to Hero işte atıyorum bu kursu duyurdu ya da ben olur da YouTube kanalımda bir kursu anlatırsam, översem hani oraya gidilmesi zorunluluğu yok arkadaşlar. Herkes kendisini seçmesi, kendisinin sorgulaması ve feedback alması gerekiyor. Önceki mezunlardan. Çünkü onların vereceği feedbackler her zaman önemli. Ben mesela gittiğim kurslar için, Berlin'de gittiğim kurslar için çok sağlam, çok güzel feedbackler veririm. Hatta da derim ki altyapınız yoksa da gitmeyin yani çok zorlanırsınız ve benzeri. Bunlardan bir tanesi. Şimdi yorumları da okuyorum bir yandan. İşe girmek güzel bir süreç. İşe girdikten sonra da başkalarına yardımcı olmak önemli bir süreç. Mesela ben de işe girdikten sonra yani 2,5 yıldır şu an aynı firmadayım. 10-15 arkadaşa referans oldum ama bunlardan iki tanesi teklif alabildi. Birisi işe girdi. Yani birisi fiyatı ya beğenmedi diyebilirim. Ama dediğim gibi hepsi aynı olmuyor. Kimisi mülakat süreçlerinde eleniyor. Kimisi son aşamaya geliyor ama bu sefer benim çalıştığım firma consulting firması olduğu için proje olmuyor. Yani mesela en basitinden eşim iş aradığı dönemde ona da referans oldum ama hiç kimse mülakata girdiği zaman onun eşim olduğunu bilmiyordu. Hani 3 aşamayı da geçti. Son aşamada beklettiler. 1 ay beklettiler. Hani projeyi alabilirlerse eşimi de işe alacaklardı. Ama ben eşim olduğunu söylememiştim. Sadece bizde ad soyad telefon numarası ve mail adresi yazıyoruz. Ondan sonra işte bu kişi size referans olmuş. Görüşmeler başlıyor. Direkt aranıyor. Yani ilk HR mülakatı öyle oluyor. Hani siz başvurursunuz ama pozisyon yoktur. Direkt ret alırsınız yani maille. O yüzden network önemli. Yani ben işe girdikten sonra 10-15 ortalama başvuru yaptım arkadaşlarım için. Birisi işe aldı, biri beğenmedi. Hani bu noktada da IT'cilere hani şöyle bir soru olabilir. IT'ciler sizlerin desteğiyle mi iş buluyor? Böyle bir soru konuşmuştuk. Yani mesajlaşmıştık. Onu ben size sorayım. Siz de bunu açarak cevaplayabilirsiniz.
Çünkü şöyle bir iddiam benim hiç olmadı. Ben bir işe gireyim, akabinden herkese alayım. Sadece referans olabilirim. Çünkü kişinin mülakattaki performansına bağlı her şey. Hani sizin böyle bir iddianız var mı? Ben bir işe gireyim, Zero to Hero arkanda hepinizi işe alacağız gibi. Bunu biraz detaylı cevaplarsanız hem de chatten Evet, de bu Abdullah Hocam, minvalde gelen bir soruyu cevaplamış oluruz. Abdullah Hocam belki Yani evet, bu tabii çok iddialı bir çıkış olur. Yani böyle bir iddiamız yok bizim. Başta da ifade ettiğim gibi bizim oluşturmak istediğimiz şey bir sinerji. Yani sonuçta Ee, hepimiz IT ile alakalı bir alandan geliyoruz. IT ile ilgili bir gelecek düşünüyoruz. Bazılarımız az önce şeyde ifade edildi, işte kurslarla ilgili çeşitli kurslar alabiliyor. Yani arka arkaya 2-3 tane kurs alabiliyor. Çok geçişken bir dönemden geçiyoruz. Neden? Çünkü e, yani ben belki şey itibariyle IT'nin içerisinden geliyorum. Yani okul olarak ta şeyden beri, yani liseden beri meslek lisesi mezunuyum. Bilgisayarın IT'nin içerisindeyim. Fakat şu anda sonradan giren arkadaşlar kendi fıtratlarına uygun olan işi arayıp bulmada biraz şey yapabiliyorlar. Zaman kaybedebiliyorlar. Yanlış olduğunu fark edebiliyorlar. Bazıları işe girdikten sonra bile fark edebiliyor. Dolayısıyla bu noktada çok fazla yardıma ihtiyaçları oluyor. Yani bu yardıma ihtiyacın birden 10'a kadar yolu var. Yani bazılarına sadece diyorsun ki işte bir link gönderiyorsun. Bak böyle bir site var, buna üye ol diyorsun. Adam oradan iş buluyor mesela. Bazılarına, yani ben mesela bir arkadaşla neredeyse firmanın içerisine kadar gel bir probe yap diyecek duruma kadar elinden kolundan tutup arkasından tutup önünden sürükleyip getiriyorum. Sonra olmuyor falan gibi. Yani dolayısıyla hani bunun birçok yolu, metodu var. Biz bu yolların hepsi ile size yardımcı olacağız sözünü veriyoruz. Yani size yardımcı olacağız. Önünüzü açma noktasında, network noktasında, elimizdeki tüm kaynakları size açma, kullandırma noktasında yardımcı olacağız diyoruz. Ama işe girme noktası zaten bizim en çok nasıl söyleyeyim, handikap olarak gördüğümüz noktalardan bir tanesi bu. Yani buna kimse garanti veremez. Evet. Yani şahsen hani ben herhangi bir kurs falan şeye bootcamp'e falan katılmadan birkaç arkadaşım böyle CV ile ilgili desteğiyle falan, hani CV'mde bazı olması gereken olmaması gereken şeyler, bunlardan dolayı sadece diplomalarla işe girdim. Yani bunu ben seçmedim yani. Ben 2-3 yere başvurdum, kabul ettiler. Ben de hemen tamam dedim, olur dedim, yakındı şu bu. Yani bu birazcık kişiyle, sizinle, karşıdaki firmayla ilgili, yani birçok faktörü var. Tek faktörü yok bunun yani. Belki 10-15 tane ayrı faktörü, argümana bağlı. Dolayısıyla bunu getirip sadece işe girmeye bağlamak Hı çok hı. doğru değil. Ha, bu noktada da yine piyasadaki iddiaların aksine çok insanın bizim vesilemizle işe girdiğini görüyoruz. Yani şu an itibariyle 55-56 insan bu komünitedeki insanların ortak sinerjisiyle işe girdi. Yani bazılarına dediğimiz gibi sadece bir link gönderip işe kaydolma, bazılarını da kolundan tutup iş yerine probetaka götürmeye kadar, deneme gününe götürmeye kadar hepsi uygulandı bu arkadaşlar üzerinde. yani Ve hocam Abdullah Hocam müsaade edersen bir iki estağfurullah. örnek vereyim ben burada. Evet. Yani şimdi dediğin gibi geçen mesela ilk daha kurulduğumuz şeyde aşamada bir arkadaş çalıştığı yerde abi dedi hocam dedi bize dedi acil dedi 20 tane tester alacaklar dedi. Arkadaşlar dedi varsa yönlendirelim falan. Ben hemen işte duyurdum şey yaptık falan. Bir tane başka yerden bir arkadaş aynı beşte mezunuz. Kurs IT kursunda tester arkadaş. Çok iyiydi yani böyle öğrenci pratik dersleri veriyordu. Eleman hani Almancasına güvenmediği için başvurulara başlamamış. Ya onunla o sırada tam onunla denk geldi görüşüyor. Dedim hocam bak gel buraya başvur. Yani zaten hani olmasa zaten olmaz sen bir dene falan. Geldi arkadaş başvurdu ve mülakata girdi. Mülakata girdiği tim Türkmüş yani Türkçe konuşmuşlar mülakat Türkçe yapmışlar ve arkadaş işe başladı evini taşıdı falan. Probezayt falan geçti devam ediyor. Yani dediği gibi Abdullah Hocam yani sanki elinden tutup alıp gelmiş gibi oluyor. Ama tabii burada arkadaşların gayreti zaten yani önemli olan şey o. Yoksa hiçbir kurs, hiçbir yapı, hiçbir şey kimse işe koymuyor yani. Al sen tabii orada durduğun yerde gel bir sene aldık da işe koyduk diyemez yani. Ama biz hani yönlendirme yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan çok büyük bir haz, manevi zevk duyuyoruz yani. Yani ne demek ya bir insanın işe girmesine vesile olmak demek. Yani o insana dokunmak, hayatını değiştirmek. Yani hele de böyle bir ortamda böyle işte sıfırdan başlamış, böyle birçok şeylerle boğuşmuş, mücadele etmiş gelmiş bir insana ufak da olsa bir yardımcı olabilmek yani çok müthiş bir duygu yani. Ee, Ya bunu mesela şeyde yaşadık. Bir arkadaş hiç kursa gitmemiş. Kendisi oturmuş işte videolarla, online eğitimlerle full stack Java development eğitimini alırken işte benim paylaştığım, sizin grupta paylaştığım bir tutu projesi vardı.
Ya Otodu projesi de bizim proje değil ya. Başka bir komünitenin yaptığı bir proje. Onu paylaştım yani. Faydalı olsun diye, arkadaşlar istifade etsin diye. Oraya işte başvurmuş, dahil olmuş. Orada biraz kendini geliştirmiş, tecrübe olarak falan onları eklemiş falan. Sonra bize dahil oldu, işte bizde mentörlük hizmeti aldı bir arkadaşlar. Mentörlük hizmeti devam ederken bir ay içinde arkadaş iş buldu. Yani ve çok dua ediyor yani, sizden, ekibinizden Allah beden razı olsun diyor yani. Sizin vesilenizle iş buldum diyor. Yani şimdi ya bunu yapabildiyse, ki ben bu arkadaşı hiç tanımam, bilmem, görmem, duymam, yani nedir necidir bir şeyim yok yani. Ya bu bizi motive eden, bizi işte bu işe şey yapan en temel argüman bu yani. Ama biz hani demiyoruz ki bu adamı aldık elimizde koyduk, ama bunları da paylaşıyoruz ki hani insanlar motive olsun. Hani bak, birileri işe giriyormuş. Yani bunu da duyuyorum etraftan. Ya hocam, Hı hı. işte ben zannediyorum ki kimse işte işe girmiyor, ama siz bunları paylaştıkça görüyoruz ki insanlar işe giriyor yani. Yani bak işte bizim mesela bulunduğumuz şehirde 5 tane hanım arkadaş arka arkaya testerlık alanda işe girdi yani. İlk birini duyurduk, dedik ilk hanım üyemiz dedik yani bu alanda işe giren falan. Ondan sonra arka arkaya şeyler geldi. Offer haberleri, alım haberleri gelmeye başladı yani. Yani bu işte sinerji dediği, belki Abdullah Hocam anlatmaya çalıştığı, bizim yapmaya çalıştığımız şey kısaca bu yani. Ben mesela şöyle özetleyeyim. Yani şimdi bu yayını zaten izleyemeyenler için kaydı paylaşacağız YouTube kanalında, geniş herkese ulaşması açısından. O yüzden chat kısmında yazılanları veya soruları okuyacağım. Yani soruysa soru, yorumsa yorum. Hani şimdi bir yorumunu şöyle okuyayım. Hani kursların batch çöplüğüne bakın. Bakalım işe giren toplam sayı ve bu oranı çıkarın bakalım. Sonuç korkunç diyor. Bu adamların her biri IT'ye uygun değil. İnsanlar kendini tanımlayamamış. Cidden bakın, beni de arıyor adamlar. Ben direkt tak tak gerçeği söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben yine az önce baştan söylediğimi söyleyeyim. İnsan kendini bilmiyorsa ve kursların işte 100K ile işe başlama, işte 150K ile işe başlama gibi yanlış reklam politikalarından etkilenip, özellikle 2020 yıllarında Amerika'da patlayan bootcamp furyasından sonra insanların akın akın bilinçsizce e, ve sorgulamadan o yaptıysa ben de yaparım mantığıyla kursları seçmesi, gerçekten kişilerin hem vaktine hem harcadığı zamanı, yani emeğe yazık oluyor, çöp oluyor. Çünkü hep şunu söylemiştim ve çok linç yemiştim sosyal medya tabiriyle. Yani bu arkadaşlar bu alana uygun mu? Ya da bu alanı nasıl seçiyorlar? Bir tester furyasıyla başladı, sonra seçildi. Ben hep şunu söylüyorum. Yani bu Zero to Hero'dan bağımsız benim özel bir yorumum olacak. Çünkü burada chat kısmında yazıldığı için cevap verme isteği doğdu bende. Ben kendim araştırdım ve kendim kurslara gittim Berlin'de. Ben bu bootcamp'lere katılmadım. Ben öncesinde front-end developer olmayı kafaya koymuştum. O minvalde kurslara katıldım. Ancak hayat beni network vasıtasıyla, bir Alman arkadaşım vasıtasıyla software testing QA alanına kaydırdı. Ve o alanı işte öğrendim. Yine bootcamp almadan. Biraz background varken orada da geliştirdim. Ve mülakat yapmadan direkt oturduk masada başladık. Çünkü şeyin önemini gördüm orada, network'ün. Az önce de yine belirttiğim gibi network sayesinde çoğu insanı en azından HR görüşmesine davet ettirebildim. Herhangi bir başvuru yapmadan, sadece benim referansımla ad, soyad, mail ve telefon yazıyordum. Böyle oluyordu. Ama onun dışındaki tamamen kişisel gayretle ve eğer şirkette ihtiyaç varsa, pozisyon açıksa, proje alındıysa, artık oradaki kişisel gayretle bu iş alınabilir. Yani aslında insanların, yani Zero to Hero'dan bağımsız, ben bir Miktat Öztürk olarak arkadaşlarıma veya en basitinden eşime yani referans olduğumda orada ben artık ayrılıyorum. Mesela ben bir arkadaşa referans olmuştum. Mülakatını dinledim. Yani sadece katıldım. Ben izlemek istedim. Yani hiç konuşmayacağım demiştim. Yani çok arkadaş elinden gelen soruyu soruyor yardımcı olmak adına. Çünkü referans gelince bir de şöyle bir şey oluyor. Hani kimden geldiği görünüyor, şey oluyor. İhtiyaç da varsa biraz daha yardımcı oluyor. Ama sorular cevaplanamayınca yani arkadaşın da yapacak bir şey kalmıyor. Çünkü şahit oldum. Yani orada kişisel gayrete giriyor. Bu bir. İkincisi, yani ben kursların reklam politikasına karşıyım. Kurslar her zaman kar amacı güttüğü için insanların ne öğrendiğine, ne yaptığına bakmaz. Kaydı alır, parasını alır, gerisine çok bakmaz. Yani iş bulmuş, bulmamış. Gerçekten onların umurunda olmaz. Yani bu böyledir. Ticaret, business. İkincisi, e, onun dışında tekrar chat'e bakayım, bu arada kaçırdığım mesajlar gelmiş tekrar. Yalnız bence ben Hı, de bootcamp'lerle ilgili düşüncemi söyleyeyim hocam. Yani bootcamp'ler, özellikle isim de vereyim. Kuzat Altay, bu
Tay diyor. Uygur arkadaş. Evet. Bu işe ön ayak oldu. O hikayesini hani ben YouTube'dan da dinledim. İlk önce o da böyle gönüllü olarak hani insanlara yardımcı amaçlı olarak başlamış bu işlere. Ee, Ve ön ayak oldu, örnek oldu, bir model ortaya koydu. Ve onun oradaki o işte ben Amerika'daki kelebek diyorum yani. Bir kanat çırpınışı burada kasırgalara sebep oldu ve çok güzel, olumlu Hı manada hı. kasırgalar oldu ve birçok bootcamp'ler araştı, birçok Hı insanlar hı. buradan eğitim aldı ve işe girdiler. Yani hani bizde şöyle bir düstur vardır, anlayış vardır ya. Mesela 10 tane buğday tohumu diktin toprağa. Hani 9 tanesi telef oldu, heder oldu. Bir tanesi sadece başak verdi. Ya burada ziyan oldu, boşa gitti falan diyemezsin yani. O bir tane de 100 tane yine o başak çıkacaktır yani. Yani onun gibi ya bu bootcamp'te belki binlerce insanlar eğitim alıyor, kurs alıyor. Belki hepsi işe giremiyor, şey yapamıyor ama bu vesileyle ya bir kişi bile işe girmiş olsa belki yani bu manada şey yapmış olsa belki çok daha değerli yani. Onun açısından düşünün. Ya biz Ben mesela şey yapmıştık. hı Ee, hı. Evet. Yo, Yani yo, buyurun. şunu da kısaca değineyim. Bizim işte Türkiye'deki depremden sonra oradaki IT'ciler yani oradaki için ne yapabiliriz diye arkadaşlarla konuşurken Aykut Hocam'ın da teklifiyle dedik oradaki IT'cileri Almanya'ya getirebilir miyiz? Hani bu düşüncemizi burada bir Alman ortak partner derneğimiz var. HR Integrate diye Doktor Thomas Batsching. Onu açtım. O da olumlu yaklaştı ve hemen işte duyurulara çıktık falan. Neyse 60 tane kişi başvurmuştu. Onları paylaştık. Neticede bir kişi sadece işe koyabildik Almanya'da ve işte sözleşme imzaladı Almanya'ya girecek. Şimdi ya 60'ta bir basit bir rakam gibi veya az bir Thomas şeyini rahatsızlığını ifade ediyor. Ben diyor daha çok bekliyordum falan diyor. Ama dedim ya bizim için belki şey olmayabilir ama onun için düşünün yani. Onun açısından düşünün. Yani onun için çok şey değişti yani. Yani çok önemli bir iş yaptığımıza inanıyorum yani o manada. Onu da ben işte denize sahile vurmuş deniz yıldızlarına benzetiyoruz. Yani öyle bir hikaye var ya. Arıyorsun bir tanesini atıyorsun falan. Onun için çok şey değişmiş oluyor. Onun için yani bootcamp'lerde olmasaydı ben hatta 3 sene önce bu arkadaşımız Java öğren diye şey yaptı. Üniversitede ben Java derslerine gittim hiçbir şey anlamadım yani. Boş boş geri çıktım. Bu bootcamp'ler sayesinde birçok insan bu alanı öğrendi, bir şeyler yapmaya başladı ve çok güzel işlere girdi. Bence çok olumlu görüyorum yani ben o manada bootcamp'leri de. Ya ben şöyle tekrar sizi ayrı tutarak konuda çok dağılmadan toparlayayım. Az önceki cevabıma binaen ekleme yapayım. Buradaki doğru yönlendirmelerden bir tanesi de acele karar verme. Yani ben coaching hizmetinin faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşların. Önce bir dili halledip, hep onu söyledim. Dili halledip iyi bir mentoring, iyi bir coaching hizmetiyle kararı verip hangi alanı profesyoneller eşliğinde seçip o alanda bootcamp almasını tavsiye ederim. Ha, ondan sonrası bootcamp'le kendisi arasında. Mesela Zero to Hero. Evet, bu konu çok su götürecek. Bir chatte bir şey var ama o bir ithama giriyor. Şimdi karşı tarafa da şey de olmasın. Bana direkten gelmiş, direkt mesajdan. E, Direkt muhatabıyla itham etmeyelim. Yani ama olayın diğer kısmını size sorabilirim. Bu yanlış şeyler yazma noktasında CV'de insanlar iş bulma noktasında olmayan şeyleri yazma noktasında bazı bootcamp'lerin yaptığı söyleniyor. Ve bu sizin komünitinizde de mevcut mu? Siz insanları daha rahat iş bulsun diye CV'lerini güncelliyor musunuz? Ya da fake yanlış şeyler yazılıyor mu? Bunları cevaplarsın sevinirim. Böyle bir soru var çünkü bunu da direkt sorayım yani. Böyle en azından üstü kapalı bir şekilde toplayarak sorabildim. Yani yalan yanlış CV'lere fake CV'ler hazırlama. Hani insanlar zero, Evet. sıfırdan bir yerlere girebilme noktasında hmm, sizlere Aykut Hocam böyle şeyler evet. yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Hani Yani genel bir soru yani. cevap aslında çok kısa olacak. Hayır. Böyle bir şey yapmadık. Yapmak da istemiyoruz. Hı Böyle hı. bir amacımız yok. Aksine biz kendimizin geliştireceğimiz projelerle insanların bu projeleri CV'lerini yazmalarını istiyoruz. Şu an aktif olarak developerlar için bir GitHub hesabımız var. Yaptığımız projeleri oradan yayınlayacağız. Kişiler oradan direkt olarak projeleri referans olarak gösterebilecekler. Yani benim cevabım çok kısa ve net olacak. Hayır. Yani ben de E, zaten tavsiye evet. etmiyorum. Hani bu bootcamp'lerde de böyle şeyler duyuyordum ama karşıyız. Hani işe girme noktasında e, evet Almanya zor bir yer. Maalesef 100 başvuru yaparsınız. Belki 3-5'inde davet alır, görüşürsünüz. Biri olur. Zor yer. Hani tecrübesiz arkadaşların işte kendini geliştirme noktasında
yine tekrar ediyorum, bu tarz komünitelerde network'ünü geliştirerek, projeler yaparak, bu projelerde işte gönüllü çalışarak, ya benim CV'mde de var, biz mesela korona döneminde bağlı olduğum dernekte çalışma yaptık arkadaşlarımızla. Hatta sonra dernek bize ufak bir sertifika da verdi, yani şu arkadaşlar bu gönüllü projede çalışmıştır diye. Ne oldu? Boştaydık, yani iş aradığımız bir dönemde boşta kalmadık, bir projede çalıştık gibi. Ama yalan yanlış herhangi bir şey yok. Sadece Evet. CV'mizi ekledik Ya gibi. bu, Hani bu hı da hı. hocam yine deminki şeyde olduğu gibi bu da herkes kişiyi bağlar. Yani biz şimdi kimseyi yargılayamayız. Kimseye yanlış yapıyorsun, hata yapıyorsun, bilmem yalan beyanda bulunuyorsun deme hakkı kimsenin kimseye yok yani. Ya burada biz de şimdi komünite olarak hani böyle tavsiye ediyoruz, öneriyoruz ve önermiyoruz. Yani bizim yaptığımız şey sadece aracılık etmek. Biz mentor arkadaşla menti buluşturuyoruz. Bazı mentor belki tavsiye ediyordur, bazısı etmiyordur. Veya bazı menti bunu yazıyordur CV'sine, bazısı yazmıyordur. Yani biz şimdi kimseye kefil olamayız yani veya kimsenin adına bir şey diyemeyiz. Herkesin kendi açısı, bakış açısı. Yani ben şahsi olarak yaptığımı veya bakışımı söyleyeyim. Ben şimdi dediğim gibi 1,5 senedir bir IT firmasında çalışıyorum. Ve bootcamp aldığım sürede de 15 günlük bir proje yaptık. Ve o backend kısmı bitti. Backend kısmını yaptık sadece. Şimdi ben şöyle mülakatlara giriyorum işte kurum içi mülakatlara falan girdiğimde benim o 15 günde yaptığım proje benim şu 1,5 senedir yaptığımdan çok çok daha fazla şey yapmışım ben orada yani öğrenmişim yani kullanmışım yani. Yani şimdi burada süre bir kıstas kriter değil olmamalı yani bana göre yani. Ya sen ne yaptın, ne öğrendin, ne kadar şey kullandın. Ben şimdi 3 ay bir projeye verdiler. Zaten bir ay onboarding süreci sürdü. Bana bir görev verdiler. 3 hafta süre verdiler. 3 günde yaptım görevi bitirdim falan. Şimdi ben 1,5 senedir ben işte tecrübeliyim falan mı diyeceğim. Bu da yanlış olur. Bu da yalan yani. Ya ama ben 1,5 senedir çalışıyorum hani IT'ci olarak. Ya o zaman demeyeyim ben IT'ci olarak çalışıyorum demeyeyim mi yani. Ama öte taraftan ben o 15 günlük projeyi 3 ay olarak yazdım CV'me. Ya dedim ki ben 3 ay dedim şu projeyi yaptım dedim yani. Aslında belki o proje 3 senelik bir proje belki yani. Normalde şu piyasanın şu işleyişine girse 3 senelik bir proje yani. Ya bu kişiyi bağlar. Ben eğer yalancıysam, fake tecrübe yazıyorsam bu beni bağlar. Kimseyi bağlamaz. Herkes, ya ben kimseye de ben anlatırım, söylerim benim düşüncem, fikrimi. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Yani kursları da bu noktada suçlamak bence yanlış. Yani kurslar da bunu belki farklı şekilde yorumlayıp sunuyor, tavsiye edebiliyor. Onu yanlış yapan kişiyi bağlar yani kimseyi bağlamaz yani. Kesinlikle. Ben zaten kişilere söylüyorum ama hani dediğiniz gibi mentörleriniz, yani bir kişi bile söylese bu kurum olarak maalesef Zero to Hero'yu bağlayacaktır. O yüzden genel olarak tabii ki kişiler böyle bir şeyle önermiyordur. Ama yapmak isteyen her türlü yapabilir. O vicdanıyla kendisi arasında, ona bir şey diyemem. Evet. Hocam evet ben şimdi bir soru okudum. Ben de cevaplamak istediğim bir şey bu. Mesela demiş ki Eşref Hocam sağ olsun sabahtan beri bize güzel olumlu eleştiriler yönetiyor. Yani diğer piyasada konuşulan belki soruları, dedikoduları. Maalesef ya biz bir taraftan hani üzülüyoruz ama bir taraftan da seviniyoruz. Niye? Çünkü hani hakikaten demek ki insanlar nezdinde bir karşılık buluyor ki insanlar bizle konuşuyor. Hani yanlış da olsa, yalan da olsa, eksik de olsa bir şekilde konuşuluyoruz yani. Biraz da bu amaçla açıkçası bu belki oturumda düzenlenmiş oldu. Hocam mesela güzel bir şeye değinmiş. Diğer husus şu demiş. Geçen bir arkadaşa anket yollamışsınız. Adamın da size sempatisi var gerçekten. Ama arkadaş kendi çalışmış. Kimseden yardım falan da almamış. Siz ankette zero ile girdiniz. Ne zaman komünitesiniz? Bunların hiçbiri yoksa diğer seçenek İslam abiyle irtibat. Yani anket her türlü komünitenize sayı topluyor. Bu da yanlış anlaşıldı. Bilginiz olsun. Ya şimdi ee, bizim yani buradaki kastımız şu hani insanlar hani işe giriyor falan ya ve burada hani işte community'den veya buradaki arkadaşlardan hani ufak da olsa bir fikir alsa, bir görüşse, birbirine bir motive bir fikir bir şey olsa ya bu bir destektir yani bizim gözümüzde. Ya bir motivasyondur. Bir ne bileyim bir network'tür. Yani önemli şeyler, değerli şeyler. Bu community kurulmadan önce ya ben de aslında Zero to Heroes'un desteğiyle işe girdim. Nedir Zero to Heroes'un desteği? İşte Osman abi, Osman Demirci burada ee, daha o komünite ortada yok. Ama işte bize mentörlük yaptı, yol gösterdi sağ olsun, referans oldu, işe girmemize vesile oldu. Şimdi community derken yani community aslında bir düşünce, bir zihniyet, bir anlayış olarak ben hani görüyorum, görmek istiyorum. Yani şimdi
bu bahsettiği arkadaşlar ben tahmin ediyorum. Ya adam yani işte mesela sizin grubunuz üzerinden belki iletişime geçmişiz bir şekilde. O tutu projesini falan paylaştım, şey yaptım falan. Yani şimdi arıyor 2 saat telefonda konuşuyoruz. O başka zaman gene bir şey oluyor, gene işte şey yapıyoruz, anlatıyoruz, vakit ayırıyoruz ya. Ya şimdi zero diyoruz ki benim abi, ben zero, Aykut Hoca zero, sen öteki zero diyoruz. Ya şimdi Miktat Hoca'dan birisi bir fayda gördüyse bu demektir ki bu arkadaş zero Tuyoros'tan fayda gördü. Onun desteği, onun katkısıyla işe girdi. Ben kimseden destek almadım, işte ben kendim iş buldum. Ya kardeşim tamam, kendin iş buldun zaten, sen kendin aramasan, başvurmasan, görüşmesen, yapmasan kimse seni alıp işe sokamaz ama ya sen hiç mi fikir almadın, hiç mi danışmadın, hiç mi ne bileyim biriyle bir irtibatın olmadı yani. Bu komünitenin içine dahil olsun veya olmasın önemli değil yani. Ya bizim kastımız burada bu yani. Yani bunu da çok böyle problemmiş gibi böyle abartıyoruz. Biz sanki böyle hani insanlar kendimize puan toplayalım diye, böyle sayı ekleyelim falan diye sokaktan geçeni tutup işte ya sen işe girmişsin gel hadi biz komitenin reklamını yap falan demiş gibi bir algıya sebep oldu. Yani orada yine suçlu atarı belki biziz, yani öyle algılanması bizim hatamız, belki öyle algılanmamak lazım ama biz diyoruz ki ya motive olsun, bize de motivasyon olsun. O diğer arkadaşlara da motivasyon olsun. Ha, bunu paylaşalım, duyuralım. Hani Zero to Heroes'un desteğinin katkısıyla demeye başladık artık. Sadece desteğiyle değil. Ya bizim de ufak bir katkımız olduysa diye. Hatta artık sıralamaya başladık. Yani ilk başta duyurumumuz şu şekildeydi hocam. İşte falan arkadaş şurada işe başladı, hayırlı olsun. Bitti. Sonradan işte arkadaşlar dedi ki ya hocam işte sen şey de yapsan, hani Zero to Heroes'un desteğini de belirsen. Sonra dedik ki desteğiyle işe başladı. Sonra yine eleştiriler gelince bu sefer dedik ki işte networking, motivasyon gibi, tecrübe paylaşımları gibi, bilmem işte şeyler, seminerler, eğitimler, referanslı iş başvuruları, mentörlük gibi tek tek yaptığımız hizmetleri sunmaya başladı, söylemeye başladık. Bunların desteğiyle dedik, yani bunların katkısıyla dedik. Yine tatmin olmuyor arkadaşlar. Yani o zaman biz bırakalım duyurmayı. Kimse bizim vesilelerimize işe girmedi. Biz kimse destek olmadık diyelim. Ya bu daha mı iyi ya? Böyle bir seçenek mi olsun ya? Ne yapalım ya? Nasıl yapalım? Bilmiyorum ya, bu hakikaten insanı şey yapıyor yani, moralini bozuyor. Ya biz sanki böyle buradan da bir şey elde ediyormuşuz gibi, menfaat çıkar bir şey elde ediyormuşuz gibi. E, Ya bizim tek menfaatimiz arkadaşların motive olması yani. Yok Yani aslında yani olabilir güzel. Çünkü bir derneğe, bir kuruluşa, bir şeye bağlı olduğun zaman topluluğa hem o topluluktakiler buradan bunu görerek bir motivasyonu tazeleyebilir. Hem de sizler dediğiniz gibi kendinizi motive edip gelecek adına daha verimli çalışma noktasında kendinizi gayrete sevk edebilirsiniz. Ben bu konuda herhangi bir şey görmüyorum. Hani ben de mesela işte Udemy'de, YouTube'da olumlu olumsuz her türlü eleştiriyi okuyorum. Ama beni motive eden şey olumsuz eleştirilerin mantıklı olması. Yani eleştiri yapmak için eleştiriyi ben kabul etmiyorum. Mesela şu noktalarda eksiksin. Bunları geliştirme noktasında böyle algıladığım oluyor. Bazıları da çok saçma sapan yorumlar oluyor. Mesela bunlara beni ikna etmesi lazım. Yani olumsuz beni geliştirebilecek noktada eleştiri olsun. Hani motivasyonu düşürme endeksli görüyorum ama olumsuz mantıklı olan eleştiri her zaman benim motivasyonu daha çok artırıyor olumlu yorumların. Çünkü niye? Eksiğim var ki ben onu görebiliyorum. Hani sizde de öyle olacaktır. Hani bu tarz şeyler olumlu yorumlar motivasyon artıracaktır. Buradaki bu tarz söyleşiler de sizin kendinizi ifade edebilme noktasında olumsuz gelebilecek eleştiriler veya işte mantık çerçevesinde hani sizi daha iyi, daha ileri götürecektir. Çünkü dediğiniz gibi yaklaşık bir yıllık bir komünite. Bir yılda nereden nereye geldi az çok görebiliyorum ben. Hem web siteniz olsun hem de LinkedIn veya diğer sosyal medyalardan. Daha da büyüyecek. Hani o yüzden bu tarz eleştiriler sizleri daha yapıcı hale getirecektir diye düşünüyorum. Hani az bu önce zaten hatanızı da kabul ettiniz. Hani bunu nasıl geliştirebiliriz, nasıl düzeltebiliriz diye de eklediniz. Bu gerçekten önemli bir şey. Evet. Bu E, vesileyle de şunu eklemek istiyorum. Üyemiz olabilir ya da olmayabilir. Herhangi bir şekilde yani olumlu ya da olumsuz görüşleri olan kişiler lütfen görüşlerini bizimle paylaşsınlar. Biz bu konuyu önemsiyoruz. Yani biz haftalık toplantı yapıyoruz kurucular ekibi olarak. Bu gelen eleştirileri de memnuniyetle konuşup bunları bir çözüm bulma yolunda ilerleyebiliriz. Web a- sitemiz üzerinden görüşlerini bildirebilirler. Aynen, hatta web sitesinde chat grubuna yazıp oradan direkt sizinle iletişim kurulabilir. Ben zaten bu videonun yani YouTube videosunun açıklama kısmına ekleyeceğim web sitenizi. Ulaşmak isteyen oradan size ulaşabilir. Hatta
Bu komüniteye dahil olma noktasında bir soruyla karşılaşalım hemen. Bu komünitenin faaliyetlerinden faydalanması için insanlar ne yapması gerekiyor? Böyle bir soruyla devam edebiliriz. Evet, Abdullah Hocam, Aykut Hocam. Tekrarlar mısınız soruyu? Community'nin? Hı hı. Ya bu komüniteye insanlar, dışarıdan insanlar faaliyetlerinden faydalanabilmesi için ne yapması gerekiyor? Nasıl size ulaşabilir? Nelerle yani referanstan bahsettik. Nasıl bir referansla bu faaliyetlere dahil olabilir kısaca? Evet, yani komünitemize aktif üyeliği biz referans yöntemiyle kabul ediyoruz. Sitemiz üzerinden zerotoheroes.org adresinden kayıt olabilirler. Kayıt olurken bilgilerini vermek zorundalar ve kayıt olmak isteyen kişi aynı zamanda bir referans vermek zorunda. Neden referans diye soru gelebilir. Yani bu aslında IT dünyasında çok alışılmış bir yöntem. Benim Türkiye'den üye olduğum birden fazla siteler vardı. Bunların hepsi yani o komüniteye alması için sizin bir referans üyesi bulmanız gerektiğini söyledi. Hatta çok şaşırdım. Geçen gün bir alışveriş sitesine kayıt olmak istedim. O da referans istiyordu. Çok şaşırdım. Yani bu geçmişte Gmail'in kullandığı bir yöntemdi. Kullanılan bir yöntem. Biz komünitemizdeki insanların güvenilir, yani sonuçta biz bu insanları iş bulmaları için referans olduğumuz firmalar oluyor vesaire. Ondan dolayı güvenilir insanlar olmasını istiyoruz. İnsanların da güvende olmasını istiyoruz yani aynı zamanda. Bundan dolayı referanslı bir şekilde üye olunabiliyor sitemize. Kişi referans bulduktan sonra sitemiz üzerinden üye olduktan sonra bu bize bir talep olarak geliyor. Talep olarak geldikten sonra bulunduğu konuma göre WhatsApp grubuna üye oluyor ve WhatsApp grubuna genel olarak üye oluyor. Daha sonradan kişi kendi branşına ait bir alt gruba kendisi seçerek üye olabilir. Yani aktüel olarak sistemimiz böyle çalışıyor. Hemen Peki akabinde hocam başta şunu konuştuk. Sıkıştırayım soruyu sonra tekrar birleştirebiliriz. Sadece IT alanına girmiş olanlar değil mi? Yani Evet, evet. kararsızlar değil. Tamam. Kararsızlar değil. Yani bunun belki çıkış noktasını Aykut Bey'e ek olarak şöyle ifade etmek lazım. Şimdi malum olduğunuz üzere Telegram'da, WhatsApp'ta veya sosyal medyada çok fazla grup var. Yani insanlar giriyorlar oradan çeşitli şekilde istifade ediyorlar, etmiyorlar. Biz biraz daha farklı olalım istedik. Yani insanlara birebir dokunalım, birebir temas edelim, takip edelim. Yani başlangıçtan sonuna kadar. İşe girdikten sonra da işte ona çeşitli sorumluluklar verelim. Kendisini Zero to Heroes'a ait hissetmesi açısından işte işe girene kadarki süreçte mentee olsun, işe girdikten sonra mentor olarak yoluna devam etsin. Daha sonra komünitemizde görev alsın şeklinde ki bu şekilde devam eden çok arkadaşımız var. Yani sıfır olarak başlayıp şu anda kendi bulunduğu grupta admin olarak devam eden arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bundan dolayı referans önemli. Yani mesela işte gruptan çıkma isteği oluyor veya bazı noktalarda az önce chatte yazılan çoğu şeyi belki üyelerimiz gruplardan da birebir de bize de söylüyorlar. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan şeklinde. Bu insanlara referansı vesilesiyle birebir temas etmediğiniz şekilde durumlarda bu kafalarda soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Ama bizim biraz daha durumumuz farklı olsun istedik. Yani community'nin zaten amacı bu. Herkesin bir ilgi alanı var. Yani hem bu açıdan organize olurken branşlara göre bölündük. İşte Aykut Bey kendisi developer grubunun ve security grubunun admini olarak devam ediyor. Bir de bunun yanı başında bölgesel olarak da bölündük. Yani Almanya bölgesinin içerisinde, Almanya içerisinde NRV bölgesi gibi 10 tane bölgemiz var. Bunun yanı başında ülke içerisinde de yani Avrupa içerisinde ülkeler olarak bölündük. Aynı ülke içerisindeki insanlar aynı toplulukla beraber birlikte hareket etsinler, birlikte organizasyonlar yapsınlar ki birebir dokunma temas şeklinde olsun. Dolayısıyla referans bu açıdan önemli bizim için. Yani üyenin sonuna kadar takibi, istekleri, taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek, hızlı bir şekilde karşı tarafın nasıl söyleyeyim istek ve talepleri doğrultusunda bir hizmet sunmak için aslında bir noktada üyelik ve referans konusu böyle bu şekilde. Ya biz tamam mevcut üyenin referansıyla gireceğiz ama kimlerin üye olduğunu bilmiyoruz ki. Nasıl gireceğiz diye soruyorlardı. Ya, haklılar. Yani üyelerimiz açık değil herkese. Herkes üyelerimizi göremiyor. Ama o zaman da şöyle bir karar almıştık yine arkadaşlarla görüşüp. Berlin grubundakiler de sonuçta referanslı girenler, oradaki mevcut üyelerin önerisiyle o gruba dahil olan arkadaşlardan olduğu için
oradakilere referans olarak tüm grubu yazmaları yeterli demiştik. Yani bizim web sitemizdeki o Join Us kısmına girip formu doldururken referans kısmına grubu yazarlarsa arkadaşlar onun referans olarak onu da kabul ediyoruz. Onları da dahil ediyoruz. Hatta Abdullah Hocam da o vesileyle o şekilde girmişti. Şu an sağ olsun bize hem kurucu olarak hem enerji admin olarak hem de country ülkeleri ilgilenerek bize ciddi destek veriyor. Zaten hani girişte de ben açıkçası onu öngörmüştüm yani. Demiştim ki ya biz şu an 3 5 kişi bu işe başlıyoruz ama eminim ileride bizim bu yaptığımız işi gören, işte kıymet veren, daha çok böyle sahip çıkan arkadaşlar olacak yani. Yani çünkü yani değişiyor yani kişiye göre, durumuna göre, anlayışına göre veya vaktine göre, yeteneğine göre değişiyor. Ve burada şunu da söyleyeyim ben yeri gelmişken yani hakikaten insanlara, arkadaşlara çok güzel bir ortam var burada. Kendini geliştirecek, ifade edebilecek. Yani komitenin en çok kime faydası oldu diye soracak olursanız en çok bana faydası olmuştur yani. Çünkü en çok uğraşan benim yani. En çok böyle ben zevkle yapıyorum. Hani insanlarla iletişim kuruyorum, işte onunla görüşüyorum, bununla görüşüyorum. Ve en çok bana faydası var yani bunun için. Ha tamam ben çalışıyorum, işim de var, şeyin de tamam ama e, benim gelişimime ben işletmeciyim, işletme hocası, yönetim organizasyon hocasıyım. Ama yönetim organizasyonu yani işte kitaplarda yazanla işte gerçek hayatta falan öyle olmuyor ya. Ben nasıl işte organizasyon soracağım, nasıl yöneteceğim? Ve bunun gibi yani herkes her alanda yani şu an mesela işte branş adminlere ayrıldı. Alın size veya işte branş tester grubu ayrı, developer grubu ayrı. Alın size bir community. Alın o developer grubunu, tester grubunu alın, geliştirin. Yani tester'daki arkadaşım mesela çok güzel bir girişim başlattı. Çalışma grubu oluşturdu. 6 tane arkadaş belirledi ve onların aralarında yine community gibi görüşüyor, tartışıyor ve fikir geliştiriyorlar. İşte çok güzel tecrübe paylaşımları yapıyorlar, söyleşiler yapıyorlar, organize ediyorlar. Almanca kursları, İngilizce pratik kursları falan. Yani işte test automation projesine şimdi başlayacaklar falan. Yani ne güzel yani orada o insanlara o imkanı veriyorsun, vermiş oluyorsun, sağlamış oluyorsun. O insanlar orada kendi aralarında böyle bir dinamik bir yapıya gelmiş, kavuşmuş oluyor yani. Ya bunu herkes için, her grup için bunu e, umuyoruz, temenni ediyoruz ve inşallah da gerçekleştirmeye çalışacağız. Ama tabii bunu kendi başına bırakınca olmuyor. Yani arkadan birilerinin bunu işte ittirmesi lazım, yürütmesi lazım, takip etmesi lazım. Yani bunu da sağ olsun kurucu ekiple beraber, arkadaşlarla beraber elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Hatta bazen şikayet de alıyoruz. Ya hocam çok fazla bizi şey yapıyorsun yani bu kadar sıkıştırıyorsun falan diye. Ama güzel. E, inşallah bu birliktelikle, bu coşkuyla, bu heyecanla, bu motivasyonla inanıyorum yani çok çok güzel işler yapacağız hep beraber. E, çok şeyle bakıyoruz yani geleceğe çok ümitle bakıyoruz. Zaten şu an şeyle başladık. Hani Alman kuruluşlarıyla irtibata geçmeye başladık. Sosyal girişim olduğumuzu fark edince bu konuda birçok destek varmış. Social Impact diye mesela bir kurum bize destek sözü verdi. 5 saatlik bir e, Rechtsanwalt ayarlamış, avukat ayarlamış. 5 saatlik bize coaching verecek. Tüzüğümüzden tutun, işte resmi yapımızdan soracak falanla ilgili e, her şeyi verecek. Belki ondan sonra destekler yine devam edecek. Bunlar da bize dediğim gibi çok güzel ümit veriyor. İnşallah bu işe hep beraber sahip çıkalım diyorum yani. Çok güzel. Ya ben yaptığınız işe saygı duyuyorum. Dediğim gibi hani benim bu tarz organizasyonlarda bulunacak bir enerjim, bir de ikincisi vaktim olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten şey ama birebir de gerçekten ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben kendimden örnek vereyim. 2019'da burada iş hayatına başladığımda Almanya'da yani soru sorabilecek tecrübeli arkadaşım yoktu. Türkiye'deki arkadaşlarım vardı. Onlarla görüşüyorduk. 2-3 yani 5 bile değil yani. Ama ne zaman kendimi geliştirdim ne oluyor? Soru cevap şeklinde ben bunları kendimi geliştiriyorum. Yani birine mentörlük yaparken kendimi de geliştiriyordum. Ben bunu fark ettim. Ama ben bunu birebir de yaptım. Ne zaman bu tarz komüniteler, networkler, WhatsApp grupları oldu, insanlara hem mentörlük noktasında hem soru cevap noktasında hem de bir iş ilanı paylaşırsın grubunda. Uyan varsa belki birine vesile olursun. Ya bu tarz şeyler hep güzel oluyor. O yüzden hani insanın alakası olsun olmasın. Bir gruba girer, bakar. Kendin yani oradan faydalanabilecekse kalır. Faydalanmayacaksa "Ya ben buraya layık değilim" der. Ya buradan bir şey alamıyorum der. Burası bana vakit kaybı der. Çıkar. Bu çok basit bir mantık benim
benim kafamda yani. Bilmiyorum. Ama hep şunu savunurum. Yani bir insan eğer self disiplini sağlayabiliyorsa takdir ederim ama sağlayamıyorsa bu bir mentörle, bir grupla, bir komüniteyle daha başarılı olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bir destek, birisinin takip etmesi, birisinin ona yani şunu yaptım mı, hedefini tamamladım. Hedeften kasıt işte bir proje yapılıyordur. Sen bu projenin bu kısmını tamamladın mı? Yani takip etmese baştan sağma kimse kimseyi sorgulamayacak ama birini bunu vazife edinmesi lazım. Bunlar önemli şeyler. O yüzden ben herkesin mümkünse eee komünitelere girmesini tavsiye ediyorum. Eğer ki dediğim gibi yani kendi kendini organize edemiyorsa bir kişi kendi kendine çalışma disiplini yoksa her zaman toplulukta birlik olmakta fayda var. Birbirleriyle fikir alışverişinde. Çünkü orada sorunuz olduğu zaman hemen cevaplanabiliyor. Yani benim de işte Cypress Community'deyim. Mesela binlerce insan var. Yani bu Cypress'le alakalı çalışmalarımın bir kısmında onlara borçluyum. Çünkü çok soru cevap oluyor. Takıldığım yerde soruyorum. Onların sorularına ben biliyorsam cevap veriyorum. Böyle hızlı bir bilgi alışverişi oluyor. O noktada güzel oluyor. Mesela iş ilanları paylaşılıyor. Ben de bakıyorum mesela dünyanın her yerinden iş ilanı görüyorum. Ha, iş ilgimi çekerse tanıdıkları yani Almanya'da olursa paylaşmak istiyorum. Bu tarz şeyler önemli yani. Daha önce de mesela bununla ilgili videolar da yaptık. Hani testerları özellikle yazılım test mühendislerin girebileceği Slack kanalları işte. Şimdi tabii eskidi o video 2 yıl önceydi. Yani bu tarz şeyler network açısından çok önemli. İşe girme noktasında bir proje yapmada kendini geliştirmeni. O yüzden ben yapılan işi değerli buluyorum. O yüzden böyle vakit ayırdınız. Güzel güzel anlattınız. Teşekkürler hocam. Eşref Sorulara hocam da yine güzel güzel cevap bir şey verdiniz. yapmış. Bir soru sormuş gene Eşref hocam. Güzel bir nokta yine. Yani Abi bu grup üyelerini de büyütmemek lazım. Birçok insan oturuyor, Doge kursa gidiyor. Şu an popüler olduğu gruba bu gruba gir. İnsanların çoğunluğu acaba ne oluyor, ne bitiyor, bir bakayım diye, ne konuşuyor diye girip çıkıyor falan diyor. İşte tam da biz bu nedenden dolayı biz diyoruz bir WhatsApp grubu değiliz. hı hı, Biz bir komüniteyiz. Bizim iletişim aracımız WhatsApp. İnsanlar bizim komüniteye kolayca böyle diğer WhatsApp gruplarına girip çıktıkları gibi girip çıkmasınlar. Yani giriş zor olsun ki çıkış da zor olsun. Yani referansla girsin, form doldursun, bilgilerini versin, işte önce ana gruba girsin, oradan diğer gruba dahil istek göndersin, hemen giremesin, onay alsın, ondan sonra girsin, kendisini tanıtsın falan. Yani direkt böyle girip de ya orada ne oluyor, ne bitiyor, işte burada ne konuşuluyor, benim işime yarayan bir şey var mı, yok mu deyip girmesin yani. Ben şimdi size listeyi gösterebilirim. Birçok arkadaşın üstünü çizmişiz yani. Yani çünkü IT ile alakam yok diyor. IT ilgi duyuyorum diyor. Veya başka işte ülkeden bizim gruplarımız olmadığı yerden alamıyoruz diyoruz. Geri onlara da mesajla geri dönüyoruz ama yani öyle bir biz bir WhatsApp grubu değiliz yani. Bizi o şekilde görmesinler arkadaşlar. Tanımlamasınlar. Biz bir IT community'yiz. Bizim iletişim kanalımız WhatsApp. Bu Discord olabilir, Slack olabilir, Telegram başka bir şey olabilir ama biz WhatsApp üzerinden iletişim kuruyoruz. Daha birebir etkileşim, iletişim daha yoğun olması için yani. yani olabilir yani her komünitenin bir kullandığı araç vardır. Şirketler nasıl Teams, Google Meet ve benzeri değişik şeyler kullanıyorsa komünitelerde dediğiniz gibi Slack, Discord, WhatsApp hani iletişim amaçlıyla kullanabilir. Bunlar da zaten gruplara ayrılıyor. Ee, Benim bildiğim kadarıyla bir sürü grubunuz var. Yani şey topluluk olarak WhatsApp'ın topluluk uygulamasında işte Almanya, Berlin ve benzeri şehir şehir var. İşte ya da kadınlar için kadınlar topluluğu var. Hani herkes belli yerlerde olabilir. Ya dediğimiz gibi hani ben hep o mantıktayım. İnsan bir şey faydalanamıyorsa, kendini orada bir şey alamıyorsa, veremiyorsa yani boşa vakit harcamasın. Hani o tamamen kişisel bir şey. Şey Evet, evet. yapayım. Bir Umschulung grubunda da bizim bu tartışmalar oldu. Orada da ben ifade etmeye çalıştım. Yani Umschulung meselesinde de yani insanların bize geldiklerinde mesela soruyorlar. Umschulung yapalım mı falan diye de soruyorlar sonuçta. Onlara da ifade ediyorum yani. Bakın Umschulung için eğer IT tabanınız yoksa, Almancanız da iyi diyorsanız Umschulung yapın. Kesinlikle yapın. Yani IT temeli olmayan insanlara ben Umschulung'u tavsiye ediyorum. Mutlaka gidin. Bootcamp konusunda biraz fıtrat meselesi. Az önce Miktat Bey de onu ifade etti. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben yaklaşık 94 yılından beri bilgisayarla karşı karşıyayım. Yani MS-DOS'ta QBasic'te, GV program yazıyorduk biz daha küçük minicik şeyde. Yani mouse'u bile sonradan öğrendik yani o kadar söyleyeyim. Yani mouse yoktu o zaman bilgisayarlarımıza lisedeyken. Dolayısıyla o günden bugüne kadar e, yani
bu IT ile ilgili meselede gördüğüm şey insanın kendini tanıması çok önemli. Fıtratını tanıması çok önemli. Yani orada da Umşoluk grubunda da bunu ifade ettim. Bir insan kendini tanımalı önce, ondan sonra bir şeye karar vermeli. Umşoluk mu yapacağım, bootcamp mi yapacağım, yoksa işte hiçbir şey yapmadan kendi gayretimle mi bu işe gireceğim? Dolayısıyla bu noktada bu ifadeleri yani orada da kullanmıştım, yani kendini tanımalı diye. Buna da zamanla uyum sağlayacağımızı, alışacağımızı düşünüyorum. Şu anda Almanya'nın ortamı olması, geldiğimiz ülkenin müktesebatı, hala bizi çeken bazı şeyler var. Toprak çekiyor diyorlar ya. Hala o algılar, hala o bakış açıları değişmedi maalesef. İşte bunu da biraz daha toplumun içerisine girerek aşabiliriz diye düşünüyorum. Yani işin içerisine girdiğimizde onlardan alacağımız çok şey var. Yani geçen Thomas Bey'in yaptığı işlerden bahsetti. Yani bu adam hem sosyal bir girişimci, hem normal bir girişimci, hem ticari bir girişimci. Yani adam her şeyi yapmış. Ve bu insandan öğreneceğimiz çok şey var. Biz de bunun gibi olabiliriz. Yani biz de bunun gibi topluluklar, kurumlar, kuruluşlar kurabiliriz. Dolayısıyla buradan öğreneceğimiz çok şey var. Almanya'dan sadece şunu arkadaşlardan rica ediyorum. Az önce şeyin de, Aykut Bey'in de söylediği gibi, biraz insafla olaya bakmalarını rica ediyorum yani. Yani burada gerçekten herkes zamanını veriyor, işte belli noktalarda emeğini veriyor, gayretini veriyor. Ben İslam hocama mesela bu noktada hem herkesin şu anki topluluğun önünde çok teşekkür etmek istiyorum. Yani çok ciddi emekler veriyor. Diyor yani bazen böyle rahatsız ediyorum, sıkışıyorum falan. Yani gerçekten yetişemiyoruz mesajlarına İsmail Hoca. Ya diyorum, ne zaman attı, ne zaman yazdı bu mesajı? Gece sabah kalkıyorum, gruplar böyle işte 20'şer 30'şer tane mesajla dolu. Yarısı şeyin, İslam Hoca'nın. Herkese cevap vermiş, herkese bir link göndermiş falan. Dolayısıyla bu emeklerin yani nasıl söyleyeyim, şey olmaması gerekiyor. E, En azından heba olmaması. Az önce ifade ettiği gibi İslam Hoca'nın bir tane deniz yıldızının bile olsa onun görülüp bu noktada takdir edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu zaten ilerleyen aşamalarda biraz daha böyle yapımız artık iyice herkesin göz önüne çıkıp açıldıktan sonra herkes anlayacak zaten neyin ne olduğunu. İnşallah. O zamana kadar da biraz sabır istiyoruz. Çok teşekkürler. Yani genel güzel bir söyleşi oldu benim için. Hem Zero to Hero'yu ben de çok detaylı tanımıyorum. Yani İslam Hoca'nın anlattığı kadarıyla biliyorum. Ama burada dediğim gibi yorumlar, sorular geldikçe bunları da detaylı öğrenmiş olduk. Daha fazlası için, bilgi almak isteyenler için web sitesi orada, irtibatlar orada. Ben şimdilik herkese çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten güzel ve uzun bir söyleşi oldu. Bırakırsak ben istiyorsanız hatta Eşref Hocama mikrofonu verip ben çıkıp böyle bir söyleşide devam edebilirim. Ee, Çünkü söylemek istediği çok şey var anladığım kadarıyla. Ama genel olarak Zero to Hero hakkında birçok şeyi öğrenmiş olduk. Nedir, ne iş yapar, ticari faaliyet mi, kurslarla bağı, işte nasıl faaliyetlerinden yararlanabilir ve detaylı bir sürü şeyi sorduk, cevapladık. Ee, Eklemek istediğiniz son bir şey varsa kapanış konuşmalarını yapıp buradan Eşref Bey'i de mutlu ederek ayrılabiliriz. Teşekkürler hocam. Yani bizim için de verimli oldu. İnşallah birazcık da olsa belki kafalarda soru işareti varsa e, gidermiş olmuşuzdur ama yani onu da ben şöyle mi bakayım bilmiyorum açıkçası, tam bakış açısı nasıl olmalı. Ya bu şekilde böyle işte kritik edip eleştirip böyle uzak duran, girmeyen arkadaşlar sanki biraz kendilerine yazık ediyorlar gibi geliyor. Ben onlara üzülüyorum yani. Yani böyle bir ortamdan, böyle bir imkandan, böyle hem faydalanmaktan hem fayda sunmaktan. İkisi de çok önemli yani, çok değerli. İki lezzetten de mahrum oluyorlar, kalıyorlar ama yapacak bir şey yok. İşte kendileri bilir. Biz açığız her zaman herkese, her türlü kimseye darılmıyoruz, kızmıyoruz, kırılmıyoruz. Ama motivasyonumuzu etkiliyor mu? Etkiliyor bu tür şeyler ama biz bildiğimiz yolda, doğru yolda ilerlemeye devam ediyoruz, edeceğiz inşallah. Olumlu, ya belki 3 tane, 5 tane de böyle olumsuz bazı eleştiriler. Olumlu belki 30 tanedir, 300 tanedir, 400 tanedir ama olumlulardan ses çıkmıyor yani. Olumlu olanlarda bir iki tane böyle güzel mesaj aldık. O çok bizi böyle mutlu etti. Olumlular da bize en azından destek olsa, mesajlarıyla, işte sözleriyle bizi daha çok motive etse e, daha gayretli oluruz. Daha böyle şevkle, aşkla işimizi yaparız. Çünkü yani biz de insanız, insan oluyoruz. Acaba yanlış mı yapıyoruz? Yanlış mı düşünüyoruz? Yanlış mı konuşuyoruz? Biz de durup kendimize sorguluyoruz yani. Bir böyle bir şey oldu. Bir duruyoruz yani şöyle bir.
Ama bence durmamamız lazım, devam etmemiz lazım. Yani yetmemesi lazım bize vaktin. Koşturmamız lazım yani bu yolda, bu uğurda. Eğer inanıyorsak, eğer güveniyorsak, biliyorsak kendimizi. Yani geçen de öyle bir arkadaş ses kaydı atmıştı falan. Arkadaşlar arasında paylaştım bizim kurucu ekipte. Ve onlar da böyle morali bozuldu falan ama yani olacak bilmiyorum artık belki razı olacağız, hazır olacağız bu tür şeylere. Ama tamam kulak ardı etmeyeceğiz, dikkate alacağız kısmen. Varsa eksiğimizi düzeltmeye çalışacağız veya yanlış anlaşılıyorsak, yanlış algı oluşturuyorsak onu da belki düzeltmeye çalışacağız. O şekilde yolumuza devam edeceğiz inşallah diyeyim ben yani. Çok teşekkürler. Ee, Ben bu vesileyle tüm arkadaşları komitimize davet ediyorum. Eğer burada bir yanlış görüyorsalar düzeltmek üzere gelsinler lütfen. Kendi değerli görüşleriyle. Çünkü bu toplum yararına kurulmuş bir dernek olacak ileride. Ee, Lütfen gelsinler. Biz yanlış yapıyorsak bizim yanlış yaptığımız şeyleri düzeltsinler. Fikirleriyle bize yorumlarda bulunsunlar. Tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz. IT gönüllülerini bekliyoruz. İnşallah hep beraber daha güzel güzel işler yapacağız. Yapacak gerçekten çok fazla iş var. Ve bu işleri yapmak için gerçekten ciddi insan kaynağına ihtiyacımız var. Tüm IT gönüllülerini bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Abdullah Bey. Evet, ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Başta size Miktat Bey, böyle bir ortamı bize oluşturdunuz. Kendimizi ifade etme fırsatı bulduk. Gerçekten bu çok önemli, bizim için çok değerli. Katılan arkadaşların da yaptığı her türlü katkılar gerçekten çok önemli. Bu noktada yine burada ka- kazanmamız gereken önemli özelliklerden bir tanesi eleştiriye açık olmak. Yani negatif de olsa, pozitif de olsa önemli değil. Bu noktada insanların konuşmasını ben çok değerli buluyorum. O yüzden şurada yazılanların hiçbirisinden alınmadığımı ifade edebilirim herhangi bir şekilde. Sonuçta bir konvansiyonel veya komple bir hareketten bahsediyoruz. Yani burada kişisel olarak bir şeyin algılanması çok makul ve mantıklı değil. Dolayısıyla bu noktada çözüm üzerine bizim artık odaklanmamız gerektiğini ifade ediyorum. O şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla her türlü eleştiriye açığız. İnsaf içerisinde, hakkaniyet içerisinde yapılan her türlü olumlu, olumsuz, pozitif, negatif fark etmez. Her türlü bizi geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü az önce Aykut Bey'in de söylediği gibi bizim hedeflerimiz çok büyük. Daha çok insana ihtiyacımız olacak. Daha farklı yapılarla bu işimize belki devam edeceğiz. Çok farklı alanlara bölüneceğiz. Hedeflerimiz çok büyük. Bu noktada ne kadar kişi bu işin altına, bu taşın altına elini koyarsa amenna ve sadakna başımızın üzerinde buyursun gelsinler. Herkesin fikirlerine değer veriyoruz. Bu noktada da ben herkesi komünitemize davet ediyorum Aykut Bey gibi. E, Birebir de görüşmek istiyorlarsa eğer işte İslam Bey, Aykut Bey işte bizim sitede şeylerimiz var, iletişim bilgilerimiz var. WhatsApp'lar açık, WhatsApp'lardan görüşülebiliyor. Kesinlikle 24 saat soru sorabilirler. İstedikleri noktada mentörlük istiyorlarsa mentörlük konusunda da yardımcı oluruz. Bu noktada kendimizi kısıtlamıyoruz, sınırlamıyoruz. Her türlü şey açığız. Ben tekrar katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu imkanı verdiğiniz için size de Miktat Bey teşekkür ederek bitirmiş olayım. Ben teşekkür ederim. Yani 2 saate yakın çok güzel sabırla anlatmaya çalıştınız. Sorulara veya işte yorumları güzelce cevapladınız. Yani özetle gelmek isteyen, girmek isteyen siteden formu doldurabilir. Eğer ki kafalarda soru işareti varsa çok basit bir yöntemi var. Yani yorum yapmaktan ziyade girilir. Toplum yararına bir fayda sağlamak isteniyorsa bakılır. Ha, buranın toplum yararına bir fayda sağlamadığına kanaat getiriliyorsa o zaman yorum yapılır, eleştiri o zaman yapılır. Tabii öncesinde bunlar paylaşılır ki bu kurumun ileride daha iyi kendini geliştirmesi noktasında. Çünkü IT Almanya'nın geleceği dijitalleşiyor, büyüyor. Yani her ne kadar biraz geri de olsa çok insana ihtiyacı var. Bu insan açığını bu şekilde networkler, topluluklar karşılayacağına inanıyorum. O yüzden güzel bir iş yapıyorsunuz. Umarım başarılı, daha da gelişerek güzel bir komünite olur. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi enerjim, vaktim olursa da yolumuz elbet kesişir. Elimden geleni yardımı sağlamaya çalışırım. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Katılan herkese, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Fahrettin Bey'e Son özellikle teşekkür edebilir miyim? Kendisiyle uzun zaman mesai yaptık. O da sivil toplum kuruluşlarını çok iyi bilir. Kendisine de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sağ olun. Okey. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. İyi Kendinize iyi Herkese bakın. hayırlı akşamlar. akşamlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun.